Merhaba. Bekleyelim. Bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Gene bir pazar. Gene bir pazar. Gene bir canlı yayın. Ne haftaydı be. Üf. Ne haftaydı. Arkadaşlar gelen tabii ki de merhaba yazıyor. Nasıl geçti günü, haftaları, nasıl geçti, neler yaptınız? Gelen hemen chat'e. Bu yayınlar full böyle gidiyor. Biliyorsunuz. Yani Feyyaz hoş geldin. İlk gelen tabii ki. Hoş geldin. Umarım bugün çok fazla yayın kesilmez. Diyeceğim. Kesiliyormuş gibi geldi. Of, hadi bakalım. Ne yaptın bu hafta? Ne izlediniz? Onlardan başlayacağız. Gelen diğer insanlar da lütfen merhaba yazabilir mi chat'e bir? Ay Feyyaz'cığım iyiyim. Ne yapayım? Ay ülkenin hali. Sıkıntılı bir dönem. Sıkıntılı bir hafta. Gene. En azından artık dizi izleyebiliyorum. Bir şeylere odaklanabiliyorum. Sen ne yapıyorsun? Şey izledin mi? Şey diyordun. Başka aşk dizileri izlemek istiyorum diyordun galiba. Öyle bir şey yazmıştın sanırım. Gelen arkadaşlar merhaba yazıyor. Halini hatırını yazıyor. Gelenler, canlarım. Ben sana şey dizisi önerecektim Feyyaz. Dur. Off Campus gibi böyle senin seveceğin Off Campus sevenlerin seveceği diziler önerecektim böyle. Yerli dizi izliyor musun? Yerli dizi izliyorum. Ne gibi mesela? Yerli dizilere çoğunu ilk bakıyorum. Birinci bölümlerine falan. Seversem devam ediyorum. Sevmezsem devam etmiyorum. Ama şu anda izlediğim bir yerli dizi Sevdiğim Sensin izliyordum bir ara. Ya YouTube'dan izliyorum. Benim şey dizim. Spor dizim. Yürüyüş bandında. Akne Çiçek. Senin ne var? Onu da söyle bana. Off Campus'u sevenlere dizi önerecektim. One Tree Hill. Feyyaz bak One Tree Hill'ı izle. 901, 202 mi ne öyle bir dizi var. Yaz bu sayıyı o doğrusunu çıkartır. Böyle Beverly Hills'ın reboot'u gibi bir dizi. Çok güzel bir dizi. Böyle aynen gençler, üniversite falan aşk maşk var. İzlersen seversin. Yok Fetihler Sultanı Fatih Sultan Mehmet yok izlemedim. Hiç denemedim bile. Yeni nesil tarih dizilerine maalesef ben çok fazla şey yapamıyorum. Teşkilat'ın ilk sezonunda galiba bakmıştım. Yıllar önce. O kadar. Evet yok. Bunlar bende yok. Özür dilerim. Akın Çiçek'cim bu diziler bende yok maalesef. Şeyi izledim. İlk 10 bölümünü bayağı izlemiştim. Taşacak bu deniz yalnız S ile. İşte onu izledim. Geçen canlı yayında da söylemiştim. İlk 10 bölümünü falan izledim galiba. Bu aralar eski dizilere taktım gene.
Ya, Türk dizileri olarak mesela eski dizileri izliyorum. Geçen yayında konuşmuştuk. Canım Ailem izleyeceğim falan demiştim. Canım Ailem'e tekrar başladım. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne izliyorsunuz? Hayır, İstanbul'da yaşamıyorum. Türkiye'de değilim. Seni ilk defa buralarda görüyorum. Bak ne çiçek. Herhalde kanalımı yeni keşfettin. Ya da canlı yayına mı ilk defa canlı yayına mı geldin? Daha önce videolarımı izlemedin galiba. Cevap yok. Ne yapamazsın Allah şaşır. Halen daha evet değil mi? Feyyaz seninle son geçen hafta live'da konuştuğumuzda sınavlara hazırlanıyorum diyordun. Tekrar diyorum Allah kolaylık versin karşım. Ben ne yapayım ya? Ay valla. Yeni video geldi Dilara Tunes'le izlediniz mi? Ne çiçek ya 2 ay oldu kanal takip canlı yayınlarına ilk defa. Canlı yayınlarım zaten çok yeni. Ben de çok toyum. Yani bir hatam olursa affedin. O yüzden yani öyle konuşuyoruz bu yayınlarda. Bu yayını ilk defa açtım. Geçen hafta ilk de bu hafta ikincisini açıyorum. İşte böyle gelip konuşmak, haftalık ne yaptınız, ne ettiniz? İşte gelen takip eden insanlarla böyle konuşmayı çok seviyorum ben. Sohbet etmeyi. O yüzden sizi tanımayı çok seviyorum. Kimler beni takip ediyorsa, aboneyse kanala. Hepimiz böyle birbirimizle burada tanışalım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, hayat nasıl gidiyor? O yüzden açıyorum aslında. Yani başladım bu live'lara. Bir de yani hayat öyle bir yere gidiyor ki böyle sohbet edecek, dizi film sohbet edecek insan sayısı da azaldı. Canım Aileme başladım demiştim. Ay Canım Ailem gerçekten ne güzel diziymiş ya. Üf. Ay gerçekten sinirlerim bozuldu. Televizyonda niye böyle işler yok diye. Ya bir de diyorlar ya satılamaz falan yurt dışına. Abi Canım Ailem gibi bir dizi nasıl satılmasın ya? Çok güzel bir diziydi. Ve tekrar izlemeye başladığımda falan koptum yani. Çok güzel. Akıyor. Çok iyi akıyor. Bir de 1 saat falan. Abi 1 saatlik dizi. Şaka gibi. Şu anda ben bütün Türk dizilerini böyle diye takip ediyorum bu arada. Mesela hani kanala bir şey çeker miyim diye takip ediyorum. İzlediniz mi? Sevdiğim Sensin hakkında bir video çektim. Onu izlediniz mi? Daha çok diziye gelen yorumları eleştirdiğim bir videoydu. No cevap. Beni cevapsız bırakmayın bu yayınlarda. Çok bir dakika. Açmayı unuttuk. Hemen onu açıyorum bir saniye. Wow, onu nasıl unuttum? Yes. Nasıl unuttum? Evet, Akne Çiçek. Aynen Uğur Yücel oynuyordu. Çok güzel bir dizi. Eğer hani bir daha izleyeceksen tavsiye ediyorum. Tekrar izlenir yani. Böyle çıtır çerez. O kadar güzel gidiyor ki yemek yanında izlenmelik. Çok güzel bir dizi. Sevdiğim Sensin annem izliyor diyorum. Evet. Ya hayır ben diziye gelen yorumları yorumladım daha çok. Çünkü bir tane YouTuber'ın çok ünlü bir dizi izleyen ve yorumlayan YouTuber var ya. Onun saçma sapan çok bir video çekti ve aşırı eril dildeydi ve ben onu izlediğimde böyle kan beynime sıçradı ve böyle falan oldum. Abi neden karşımda aşırı eril bir adam ben kadın savunucusuyum diye çıkıp bana hakaret ediyor. Halk siz istiyorsunuz, halk bunları izliyor falan diye. O kadar çirkin bir üslubu var ki böyle onu çekmek istedim o dizi hakkında videoyu. Çünkü çok dolu hissetmiştim yani o dönem. Halen de öyle hissediyorum. Yani bu YouTube'daki
Abi halk istiyor, halk izliyor. O yüzden bu diziler çekiliyor. O yüzden platformları da gençlerde de izliyor. Platformlar da var ya hani mesela. Okey, geleneksel televizyonu anlıyorum. Bazı kalıplara göre belki işler yapmak zorunda kalıyorlar. Ama hani streaming medyalar falan var ya ve halen daha değişmedi. Halen daha aynı kalıpta işler izliyoruz. Ben mesela Kimler Geldi Kimler Geçti izlediniz mi? Netflix'te çıkan bir diziydi. 3. sezon çıktı. İzlediniz mi? Cevap bekliyorum. Oha, bir şey mi yanıyor? Koku ne ya? Şu an bir şey yansa ya. Ay Allah korusun. Ben Netflix'ten en son ne izledim ya? Ben Kimler Geldi Kimler Geçti'yi sadece ilk sezon izledim. Onun hakkında izlemediyseniz konuşmayayım da izlediyseniz konuşmak istiyordum. Çünkü 3. sezonu falan yayınlandı ve ben o diziyi yani kimin niye çok sevdiğini anlamadım. 3. sezon kadar neden gitti anlamadım. Tekelleşme işte her yerde var abi. Bütün dünyada var. Ben Serenay Sarıkaya'yı aslında severim. Yani çok auralı bir kadın gibi gelir bana. Gerçekten çok auralı bir kadın. Ama bana garip gelen çok hedef kitlesi belli olmayan bir diziydi. Yani Kimler Geldi Kimler Geçti hem hedef kitlesi belli değildi hem de aşırı sürreal. Yani gerçek hayatta kendi alın teriyle o kadar para kazanıp avukat olan veya asla aile yardımı olmayan, asla yani varlıklı bir aileden gelmeyen bu avukatların bu hayatları yaşıyor olmaları bana yani ne izliyorsunuz bu ara, var mı bir şeyler? Avatar Son Hava Bükücü'nün fragmanı çıktı, gördünüz mü? Brianna, hoş geldin. Evet, bir dakika. Şu anda bir avukat var. Avukattan duymak istiyorum. Bir dakika. Önce bir avukata sormak istiyorum Feyyaz. Brianna'cığım, böyle avukatlar var mı ya? Ya gerçekten bak, böyle hayatlar var mı? Bu kadar paralar kazanılıyor mu? Ya kazanılıyor olabilir. Ama yani bu karakterler mi kazanıyor mesela avukatlar? The Crown dizisinden Feyyaz hiçbir haber görmedim. Niye çok takılıyor bu yayın? Gene benim internetim sıçtı galiba. Değil mi? İşte çok zor. Bu kadar genç yaşta bu kadar hızlı olması. Yani. Çok sıcak hava. Allah kahretsin bu sıcağı. Londra yanıyor arkadaşlar. Yani ben böyle bir sıcak görmedim. 30 derece sıcak var. 30. Ya evet, işte mesela beni o dizide en çok geren neydi biliyor musunuz? Abi avukat olmasınlar o zaman olmuştum. Ben çok mu takılıyorum ya? Gelenler bu arada chat'e. Arkadaşlar ben çok mu takılıyorum? Bana bir bunu söyler misiniz? Ona göre tekrar bir internete kontrol edeceğim. Çok sıcak. Allah kahretsin bu sıcağı. Londra. Londra, bu sıcak nasıl bu kadar sıcak olabilirsin ya?
Brianna'cığım sağ ol hayatım, dur. Buraya gelip her seferinde bunları söyleyen canları Evet, tekrar geldim. Umarım daha iyi olur çünkü hücresele bağlandım. Hücresele bağlandım çünkü Brianna'cığım, o yüzden tamamen gitti. Londra'da şu an 7.46. ...7.46 evet. Saat daha işte 8'e geliyor. 8:10 var. Bu internet niye böyle? Of ya, gerçekten. Öf, şurada bir YouTuber olmaya çalışıyorum ya. Aslen nereliyim? Aslen yani kütüğüm Rize ama ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Agne Çiçek'cim. Çok sıcak, Allah kahretsin. Gerçekten bu yayında ettiğim kahırlar. Bu ne ya? Ne izliyorsunuz? Brianna'cığım bunu sormuştum. Ne izliyorsunuz diye sormuştum. Var mı izlediğiniz bir şeyler? Yayın kasıyor Akne Çiçek'cim ya. Yayın kasıyor. Of, dur. Gene geri geldim. Allah kahretsin ya. Bu sıcağı da bu interneti de bak gene gitti. Ay. Çocuk günlük videomu izlediniz mi? Aa, Brianna, izlediniz mi? Nasıl? Dilara'ya falan nasıl buldunuz videoyu? Allah kahretsin ya. Daha da yaklaşacağım arkadaşlar. Şeye yaklaştırmaya çalışıyorum. Kendimi. Benim. Of. Ay, teşekkürler Feyyaz. Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Ay, teşekkürler Brianna'cığım. Aşırı kasıyor bugün, yani bilmiyorum, galiba herkes aynı anda mı internete girdi AQ? Bu ne ya? Çok hareket etmeyince daha az kesiliyor. Böyle bir çözüm mü bulsam?
Ya sizinle konuşmayı çok seviyorum ama şu internet mevzusunu nasıl halledeceğim bilmiyorum bakın. Ya Akne Çiçekçiğim ne kadar tatlı yorum mesaj o. Evet bence de bu kadar kesilmeye rağmen. Ya bu yayını kim beğenir diyeceğim arkadaşlar, çok tatlısınız ama ya o kadar kesiliyorum ki ya kendimden nefret ettim şu an kesildiğim için bu kadar çok ama elimde yapabileceğim hiçbir şey yok. Elimde yani gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Maalesef bu internet mevzusu böyle. Bu internet mevzusuna bir şey bulmak lazım da. Şundan şunu kessem. Benim yayınlar zaten ilk herhalde. Feyyaz, sen karşım doğru yoldasın. Arkadaşlar ben bu interneti nasıl yapacağım? Acaba farklı şeyden girsek daha iyi olur mu diye düşünüyorum şu anda. Çok doğru. Allah'ım yayının şeyi gibi şu anda. Bu nasıl bir sıcak? Hem sıcak hem internet yok. Evet. Tekrar geldim. Umarım şu anda daha iyidir. Benim her hafta, her pazar gelip benim bu çabalarıma şahit oluyor olmanız bile o kadar tatlı ve iyi niyetli ve müthiş insanlar olduğunuzu gösteriyor ki bayılıyorum size. Bak gerçekten bu kadar aksaklığa rağmen bu canlı yayınlarda kalan yani hepinize bayılıyorum. Çok tatlısınız. Esenyurt'a çok güldüm bu arada. Esenyurt'un gerçekten interneti Londra'nınkinden daha iyi arkadaşlar. Bu olabilir yani çok normal. Çünkü İstanbul'da ben bu kadar sorun hiç yaşamadım. Arkadaşlar Londra'da hava şu an 30 derece. Şakasız. Ben böyle bir sıcak görmedim. Sıcaktan galiba internet zaten kötüydü.
Sanırım eridi. Başka ya mantıklı bir açıklama getiremiyorum ben buna. Feyyaz sen Bridgerton'a başlayacaktın ya. Bridgerton'ın şeyinden başlasana. Queen Charlotte'undan başlasana. Queen Charlotte spin-off'undan başla. En iyi. Sütlaçlı. Of, kafamın içerisinde bir yer var böyle mimlerle dolaşıyor. Feyyaz evet. Bridgerton'ın spin-off'u Queen Charlotte ve bence çok daha iyi. Artık ikinci hafta tanışıyoruz ya. Artık tabii ki öyle cevap vereceğim. Ay ay. Yeni bir tane dizi gelmiş. Onu gördüm. Dizi mi bilmiyorum. Açsam mı konuyu bilemiyorum. Çok da siyasi bir tane dizi gelmiş Şule bir şey gazetecinin. O olayları gördünüz mü? Evet Feyyaz. Şule bir şey diye bir kadının bir gazetecinin bir dizisi gelmiş tabiye. Ve söylentilere göre ben bir şey demiyorum. Atatürk düşmanı olan bir kadınmış. Ve onun dizisi yapılmış tabii de. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Girmese miydim bu konuya? Çok siyasi bir konu ama yani aman her şey politik ya bence bu dünyada. Biri One Tree Hill izliyorum demişti. Hanginiz One Tree Hill izleyeceğim dedi? Ha Brianna. Brianna One Tree Hill'a tekrar başladın mı? Brianna sana şey söyleyeceğim. Daha demin Feyyaz'a da önerdim. 902 120 mi ne öyle bir dizi var. Daha demin Feyyaz'a da önerdim. Bak o diziyi izle. One Tree Hill gibi. Bakın Veronica Mars izlemenizi öneririm. Grand Army Netflix'te izlemenizi öneririm. Off Campus seviyorsanız tabii bunların hepsi. Veronica Mars, The Carrie Diaries sevdiyseniz bunu da seversiniz. The O.C. var. O.C. Medcezir'in uyarlandığı dizi. Aynen. Bak Feyyaz bu. Dediğim dizi bu. Bu dizi çok güzel ama hiçbir yerde bulamıyorum. Prime'da var sadece. Ve ya altyazısız vardı en son baktığımda, ben izlediğimde. Ama çok güzel bir dizi. Bir şey söyleyeceğim Brianna, bu One Tree Hill'ı ilk defa izliyorsan kesin çok beğeneceksin. Bence Off Campus'u beğendiysen. Çünkü çok benzer şeyler var. Ama bu sana dediklerimi de izleyebilirsin. Bu işte Feyyaz'ın dediği 902-10 bu dizi 902-10 ne ya? Abi okuma yazma bilmiyor muyum ben? Ama dizinin nasıl yapıldığını Beverly Hills'ten reboot edilen gene bir diziydi bu. The Carrie Diaries dediğim gibi. Veronica Mars çok iyi bir dizi. Yani böyle tam 2000'ler gençlik dizisi. Ama aynı zamanda böyle dedektifçilik falan da var. Ben çok seviyordum. Ve Enemies to Lovers var. Arkadaşlar Enemies to Lovers. Monarch Legacy bu hangisiydi? Dur bakayım. Ha bu dizi. Ay yok izlemedim. Nasıl? Akne Çiçek.
Ben Godzilla'yı hiçbir zaman çok sevmedim. O yüzden galiba bu Monarch Legacy'de benim karşıma çıkmadı. Bana biraz Godzilla fazla şey geliyor. Nasıl diyeyim? Çok olay bazlı. Karakter bazlı hikayeler beni daha çok çekiyor. Neyi buldun Feyyaz? Buldum deyince direkt benim soruş. Ne? Bir dakika dur. Burada korsanı övemem diyeceğim ama öveceğim. Çünkü platformlar paralarını her geçen ay arttırdıkları için. Ben bunu buraya tuttururum. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok iyi oldu. Oley. O zaman izleyeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim Feyyaz. Bir tane BH diye var ve o 902-10 yazınca çıkıyor. O başka bir dizi. Onu bulmuş olabilirsin belki. Ama umarım 902 dur ona bakalım bu o mu? Aa bir dakika Dizibox'ta falan da var. Ben o zaman izlediğimde bunların hiçbiri yoktu. Aa gerçekten var. Bir dakika açılacak mı? Ben şu an bakıyorum yorumlara bakamıyorum arkadaşlar. Tamamen diziye fokuslandım. Aa gerçekten var. Oha bir dakika. Ama bir dakika çıkmadı. Ben bu Londra'dayım diye mi olmadı acaba? Aa. Ya evet Brano dediğini ben de izledim. Şu anda kafam tamamen o 902-10 onu bulmaya takıldı. Benim canlı yayını bırakışım ve diziyi aramaya koyuluşum. Bir dakika Dizilla'da mı? Öyle bir şey miydi? İşte diziyle dediğin BH ile başlıyor. Hayır o değil. Feyons. Evet. O değil. O değil. Prime'da var. Anne Hathaway'in ne? The Devil Wear Prada 2'yi izlediniz mi geldi? Burada onun müzikali var. Bu arada yayına gelip yorum yazmayıp chat'e yazmıyorsanız bir şeyler çok kırıcısınız. Lütfen. Bu yayınların hepsi tamamen sizinle sohbet etmek, burada kanalda abone olan, kanalı izleyen insanlarla benim tanışmam için ve böyle sizi tanımam için. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hayat nasıl gidiyor? Tamamen sohbet yayınları. O yüzden videoya geliyorsanız lütfen chat'e de gelin. Londra'da sinema biletleri o kadar pahalı ki kimse sinemaya gitmiyor. Gerçekten çok pahalı ve burada öğrenci fiyatları yok. Ne demek o? Yani öğrenciye ucuz yani daha işte indirimli fiyatlar uygulayalım falan böyle şeyler. Londra'da her şey çok pahalı arkadaşlar. Bir bilet 20 pound. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 20 pound. Brianna'nın Devil Wear Prada bence ben birincisine de bayılmamıştım. İkincisine de bayılmadım açıkçası. Çünkü bana biraz bilmiyorum gene işte karakterlerle çok bağ kuramamamla ilgili Anne Hathaway'i çok böyle oyunculuğunu sevemememle ilgili bir şey galiba.
Ama çok beğenmedim. Kaç pound? Dediğim gibi 20 şu anda pound 60 falan arkadaşlar. Düşünün bir bilet burada 1600 lira falan. Bir sinema bileti. Ama burada sinemalarda şöyle bir şey var. Burada mesela Türkiye'deki gibi iyi sinema, kötü sinema, daha orta konforlu sinema öyle bir şey yok. Hepsi gerçekten konforlu sinemalar mesela. Yani çok bir sokak arasında bir sinemaya girdiğinde bile çok güzel bir sinema çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bence gerek yok. Yani hiçbir şekilde isterse beni uzaya çıkartarak filmi izletsin. 20 pound bir filme. Bir de ben burada öğrenciyim. Yani no way ya. Bir ses geldi. Benim yayında bu kadar olay olması şu an ses geliyor. Daha demin kokmuş bir yanık kokusu geldi. Evet, Spider-Man'i Londra'da izleyeceğim. Onlara saklıyorum var ya bütün paramı Spider-Man'e, Avengers Doomsday'e gerçekten bunları saklıyorum. Çünkü bunlar sadece bir film izletmiyor bir de event haline getirttiriyor ya filmi. Ya ben bir etkinliğe gidiyormuşum gibi hissettiriyor bana. Pop kültür kölesiyim. Yapacak hiçbir şey yok. Avengers Doomsday'e de burada gideceğim. Dune'a da burada gideceğim. Zaten buradayım hep artık. Yani 2-3 yıl daha buradayım. Dune'a da burada gideceğim. Bir de Christopher Nolan'ın Odyssey'de burada gideceğim. Şu an her şeyi onlara saklıyorum açıkçası. Çok pahalı çünkü. Aman bırak gel teşkilat kaçmıyor. Teşkilat bu arada televizyondan mı izliyorsun? Pazar bugün mü? Netflix'e var gözüküyor 902. Emin misin? Yok bence. Dur bir dakika. Benim bak gene kafamı karıştırma. Feyyaz. Burada ben oturur bu diziyi ararım. Peki herkesin şu an diziyi bir dakika bulmaya çalışıyor oluşu. Yok. Yok karşım baktım. Yani burada Londra'da mı yok acaba? Londra'da yok sanırım. Ya da tamam genelinde yok. Akne Çiçek. Geleneksel medyayı televizyona ekarte ettiğime çok mutlu oldum. Bir şey söyleyeceğim size. Bu gelenlere chatte hepinize sormak istiyorum videoya gelenlere. En sevdiğiniz benim kanalda yeni keşfetmişsiniz büyük ihtimalle diye düşünüyorum ya da belki canlı yayına gelmişsinizdir falan. En beğendiğiniz format hangisi? Yani neyin üzerine daha fazla sizce fokuslanayım? Ne istersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum chatte. Yani en fazla mesela daha Türk dizisi mi daha fazla istersiniz mesela? Türk dizilerinin yani şu anda çok izleyemiyorum ama isterseniz izlerim. Talk modu mu? Yabancı diziler mi? Ben romantik dizileri çok seviyorum. Aşk dizilerini çok seviyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden kanalda da çok fazla var. Ama aynı zamanda Avengers falan, Spider-Man bunların hepsini aşırı sevdiğim için karışık ilerliyorum. Aynen. Feyyaz işte beklediğim izleyici ya. Beklediğim insan prototipi. Bak Agne Çiçek sana önerebilirim. Geek Vakti diye bir Instagram'da profil var. Biliyor musunuz? Bütün Marvel, DC şeylerini takip ediyorlar. Bir dakika şimdi size göstereceğim. Kendisi Talk modunda bana konuk da oldu. Belki bu yayına da gelir. Bir saniye hemen size kendisini göstereceğim. DC ve Marvel ile ilgili çekmiştik. Talk modu çekmiştik.
Barış'la çekmiştik. Bu videoydu arkadaşlar. Bir dakika. Ve Marvel ve DC konuşmuştuk. Agne, onu izleyebilirsin mesela. Onu sana önerebilirim kanalda. Çok bayağı uzun konuştuk. Spider-Man falan onları da çektim de. Dizi film incelemelerinin ayrıntılı olması benim hoşuma gidiyor demiş Brian Adam. Teşekkür ederim hayatım. Teşekkür ederim canım. Tamamdır. Yani böyle ayrıntılı yapmaya çalışıyorum. Bir de çok fazla terimsel yapmamaya çalışıyorum. Bir ara şeyleri yapmayı seviyordum. Pazarlamayla ilgili videolar yapmayı seviyorum. İzlemeyi seviyor musunuz? Pazarlama ile ilgili videolar falan dikkatinizi çeker mi? Hoşunuza gider mi? Çünkü birkaç tane bu tip video yaptım. Ama çok rağbet görmedi. Tekrar geldim. Böyle gidip geleceğim. Çünkü bence internet onu öyle yapınca daha iyi oluyor. Ya Feyyaz'cığım işte herkes aynı düşünmüyor biliyor musun? Özellikle böyle bilgi verdiğim videolarda onlar daha kurgu oluyorlar tabii ki. Çünkü bilgi veriyorum ve benim bilgi verdiğim şeyler yani öğretmen olmadığım için kafamda toparlayabilmem için önce senaryo yazmam gerekiyor. Yani bir yazıya dökmem gerekiyor. Sonra onu ezberleyip öyle söylüyorum. Ama bunlara çok fazla rağbet gelmiyor. O yüzden bilemiyorum. Evet tabii ki de izledim. Agnes galiba sen aksiyoncusun. Briana'cığım pazarlama konusunda basa bak ben dizi ve filmlere yapabildiğim kadarıyla pazarlama bölümü hep eklemeye çalışıyorum ama şöyle bir durum var. Her dizi ve film iyi bir şekilde konsept pazarlanmıyor. Özellikle küçük diziler ve filmler çok fazla konsept bir pazarlama stratejisi kurmuyorlar. Marvel yapıyor, DC yapıyor, Netflix'in büyük işleri yapıyor. Off Campus yaptı çünkü Off Campus BookTok jenerasyonuna hitap ettiği için ve Prime Video'nun stratejisi olduğu için bu tip projelerin pazarlama stratejileri oluyor ve seviyorum da. Hatta bir ara PR'ına kandık diye bir seri başlatmayı düşündüm. Bu PR'ına kandık serisi belki Akne de biliyordur ve seviyordur çünkü aksiyon ve DC diyeceğim. Suicide Squad var ya mesela Pierre'ine kandık olarak en son onu yaptım. Ama izlenmesi çok az oldu ve yorum göremedim. Bu yüzden böyle bir şey oldum. Dedim ki yapmasam mı acaba? Çünkü Suicide Squad da bence Pierre'ine kandık bir iş. Yani şöyle pazarlanan iş başka, öne çıkan iş başka. Çünkü bence çok kötü bir iş. Suicide Squad. Yani Squad ne ya? Squad. Yani çok enteresan bir iş. Biraz böyle konuşulması gereken neden mesela öyle pazarlandı, neden o kadar kötü çıktı falan. Ve pazarlaması da kötü olan bir iş. Ama işte bunlar çok fazla rağbet görmüyor. Çünkü insanlar benim o projeyi kötülemek için yaptığımı zannediyor galiba o videoları. Aslında kötüleme amaçlı değil. Daha çok paketle filmin kendisi arasındaki farklılık. Yabancı dizi ben daha çok seviyorum yabancı dizileri yapmayı. Çünkü Türk dizilerini yaptığında farklı bir kitlenin önüne çıkıyor videolar. Ve yani biraz fazla fanatik bir kitle olunca sorun oluyor. Tekrar bu sorunun cevabına bence verdim. Değil mi? Yani ekleyeceğim ama daha çok dikkat ederim eğer seviyorsanız. Evet. Bir de Türk dizilerinde şöyle bir problem var. Türk dizileri çok uzun. Anime bu sıralar izlemiyorum ama en anime olarak değil animasyon izlediğim anime değil. Invincible'ı ben bayıldım.
Ben sonradan izledim Invincible'ı. İlk çıktığı zamanlar 4 sene önce falan galiba çıktı. En hype zamanları da başlamadım. Yeni başladım. Geçen ay izledim yani. Yani izlediğim son zamanlardaki en iyi animasyon dizisiydi. Bayıldım Invincible'a. Hasta oldum yani. Evet, bu konuda yani bir de galiba Türk dizilerini ama şöyle bir şey de var. Daha fazla rağbet gördüğü için Türk dizilerini yapıyorlar işte. Daha fazla izlenebilmek, bu işten para kazanabilmek için. Yani olabilir, yapılabilir tabii ki. Hepsi demiyorum tabii ki yani. Ben de yapabilirim bu arada. Çünkü ben de bu işten para kazanmak istiyorum. Ama çok konuşmak istediğim, içimde bir şey kalmasın istediğim bir şey olursa yaparım büyük ihtimalle. Türk dizilerinde. Ama çok konuşuluyor, karakter derinliği göremiyoruz, bulamıyoruz çok. Dediğim Invincible'ı izlediniz mi? Chat. I'm waiting for you. Sizi bekliyorum. Invincible'ı izlemediyseniz öneriyorum. Eski. Bu izlenir mi ya? Bu şey olabilir mi? Bilmiyorum ki, bir düşüneyim. Brianna, benim çok uzun bir süre Invincible listemde oldu ve izlemedim. İzlemediğime çok pişman oldum. O yüzden hemen izle karşıyım. Çok güzel. Kesinlikle devam edin. Ben bu kadar çarpıcı bir animasyon dizisi çok az izledim. Eski Türk dizileri enteresan, bakın bunu belki yapabilirim. Çünkü ben eski Türk dizilerinin çoğunu, hatta hepsini izledim arkadaşlar. Ben 14-15 yaşına kadar galiba bütün dizileri izledim. Yani şakasız bütün. Yazın hiç unutmuyorum, şey vardı, hatırlıyor musunuz? Güneşin Kızları. Perşembeydi bak, asla unutmuyorum. Hiç full her gün dışarı çıkan ben, her gün sokaklarda oyun oynayan ben onu izlerdim. Ekmek Teknesi'ne ben yetişemedim. Ekmek Teknesi benim için çok önce. Yani ben yoktum o zaman. Biraz benim için fazla eski. Evet. Ben işte onların zamanındaydım. Ben çünkü o zamanlar 14 yaşındaydım mesela. Güneşin Kızları zamanlarında. O zaman çok izliyordum. Ya da Ulan İstanbul çok severim. Ulan İstanbul'un keşke tekrar çekilse. Tekrar çekilse tekrar izlerim. Ulan İstanbul'u çok seviyordum. Şarkılarını ezbere biliyordum. O kadar arabesk olmasına rağmen nasıl o kadar sevdim? Çünkü ben arabesk çok seven bir insan değilim kişisel anlamda. Ama çok iyi bir diziydi bence. Keşke tekrar çekilse ya. Farklı cast'la bile olur, biliyor musunuz? Aynı janrada, o janrada bir iş olsa keşke. Geniş Aile, evet. Benim de eski çocukluğumun dizilerinden biri ama çok Şunu, interneti şöyle iyi hale getirmeye çalışıp devam edeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Hepsi sizin iyiliğiniz için.
Umarım bu şekilde internet daha iyi hale getirebilirim. Ya klişe olur mu Brianna? Yalan Dünya'yı çok fazla seven var. Tekrar gittim. Çünkü internetin bu şekilde daha iyi olabileceğine inanıyorum. Daha iyi olmadı mı? Arkadaşlar oha. Sunucuyu değiştirdim. Ve çok daha iyi durumda değil miyiz? Hiç durmuyor bence şu an. Çok iyi. Hiç şey olmadı. Geri geldim. Comeback gibi comeback arkadaşlar. Oha çok mutluyum. Benim şu anda son birkaç aydır beni en mutlu eden şey oldu. Benim bu hayattaki peki şeyim, kıstasım. Ben şu anda birkaç aydır en mutlu olduğum an bu. Yılan hikayesini hatırlıyorum. Çok yani izlemedim. İzledim de benim çok öncemde yani ben yoktum o zamanlar ama çok kesitlerini falan gördüm. Arkadaşlar benim en büyük guilty pleasure'ım nedir biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Muhteşem Yüzyıl. Yani galiba 130 bölümü 130 defa falan hepsini 130 kere izlemiş olabilirim. Muhteşem Yüzyıl'ı çok seviyordum. Çok. Yani bence müthiş bir diziydi. Hürrem'e bayılırdım. Bir daha Muhteşem Yüzyıl gibi bir dizi bence olmayacak. Olamaz. Arkadaşlar. Maalesef olamaz. Çok severdim. Şey vardı. Bugün fark ettim. Arkadaşlar yeni bir şey dizisi çıkıyormuş. Yaz dizisi çıkıyormuş. Ve şey oynuyor. Neydi çocuğun adı? Ekin Koç. Onu görünce aklıma geldi. Ben Sana Bir Sır Vereceğim diye bir dizi vardı. Bilir misiniz? Sana Bir Sır Vereceğim diye. Bu diziyi izlemediyseniz bakın. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Türkiye'de başka hem dram hem fantastik başka Türk dizisi yok. Ve o kadar güzel bir dizi ki. Yani efektleri falan da hiç cringe değil. Gerçekten hiç cringe değil. Ya ben ilk defa bir Türk dizisinde hem fantastik olup hem drama olmasını hem de cringe olmamasını ilk defa görmüştüm o dizide. Evet Aklına Çiçek aynen. Demet Özdemir'in falan da ilk dizisi. Ve ya bence çok iyi bir diziydi. İlk 10 bölümü çok güzel. Sonra başroldeki kadın gerçek hayatta kaza geçiriyordu ve ondan sonra işte maalesef geri dönemiyordu falan. Çok arka planda olaylar olduğu için devam edememişti çok. Ama çok güzel bir diziydi. Ya da mesela şey vardı. Eski dizilerden konuşmayı çok seviyorum. Allah'ım yaşlandım mı ya? Poyraz Karayel vardı. Çok severdim Poyraz Karayel'i de. Yani
Bence yönetmenlik açısından bu kadar karakterli çok az iş vardır Türkiye'de. Karakterli bir yönetmenlik vardı. Aşk-ı Memnu zaten dokunulamaz bir yerde Feyyaz. Aşk-ı Memnu yani. Aşk-ı Memnu'nun arkadaşlar benim şöyle bir anım var. Aşk-ı Memnu'nun final bölümünde ben Marks and Spencer'daydım. Carrefour var ya şeydeki Üsküdar değil. Neredeki ya? Büyük Carrefour hatırlar mısınız? Oradaki her neyse işte niye bu kadar uzattım. Marks and Spencer'daydım ve Aşk-ı Memnu'ya yetişeceğim diye hemen hızlıca işte o zamanlar tabii çok küçüğüm. Aşk-ı Memnu zamanları 11 bile değilim. 8 yaşında falandım. Ve ben Aşk-ı Memnu istiyordum. Benim peki 8 yaşında benim aşka giriş. Aşk-ı Memnu. Neyse Marks and Spencer'dan çıktım ve böyle diyorum anneme. Anne Aşk-ı Memnu'ya yetişmemiz lazım. Saat 7.30 falan dedim. Yarım saatte bizim buradan Çengel'e gitmemizin imkanı yok falan. Bir de saat 7.30. Anlatabiliyor muyum? En dolu saatler. Ve abi o kadar trafik yoktu ki. O kadar trafik yoktu ki. Ve ben eve yarım saatte gittim. 20 dakikada gittim. Herkes mi izler abi? Herkes Aşk-ı Memnu'yu izlemiş galiba. Yani bunun başka açıklaması yok. Çünkü 7.30'da siz Üsküdar'dan Çengel'e gidemezsiniz yani. Yani o Carrefour'dan Çengel'e gidilemez ya. Öyle bir dizi. Agnete Çiçek maalesef hepimiz böyle şeyler yaşadık. Ben de. Yani ben mesela şey izlemek isterdim. Ben Muhteşem Yüzyıl'ın Mustafa'nın öldüğü sahneyi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuzdur. Yani olaylı sahne. Boğdurulduğu sahne. Ben o sahnede maalesef Reyna'cığım öyle ve kimse yapamadı. Neyse kıskanmak mesela bunu denedi yapamadı. Ben Muhteşem Yüzyıl'da Mustafa'nın öldüğü sahnede o kadar ağladım. O kadar ağladım ki o zamanlarda küçüğüm 8. sınıftayım. Ve lise sınavlarına falan hazırlanıyordum. Annem onu izlememe izin vermişti. Demişti ki tarih en azından. annemin ikonikliği şaka mı? Hiçbir diziye izin vermezdi. Ona izin vermişti. En azından tarih öğreniyor çocuk diye galiba kafasında öyle. Bir de kendi de çok seviyordu. Ve abi ben o kadar ağladım, o kadar ağladım ki ve biliyorum sonunu yani tarihi biliyordum. Ona rağmen o kadar ağladım ki annem bana şey demişti, izleyemezsin yasak odana git dedi ve ben odama gittim. Ve ben telefondan açıp gizli gizli izleyip ağladım. Çünkü böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyordum falan. Mustafa'ya aşıktım ben. Şehzade Mustafa'ya. Abi Mehmet Gülsür de Allah'ın şehzade yani bir şehzade bu kadar beyefendi oynanılır mı ya? Yani karşıyım. Yuh derler adama. Bir şey söyleyeceğim. Peki videomu açtım bir dakika. Arkadaşlar bizim Aşk-ı Memnu'dan bir sahne izlememiz birlikte yok mu? Kendi videomu açtım yanlışlıkla. Dur. Aa bir dakika. Bir dakika şey konuşmak istiyorum. TikTok'ta çektim. Siz Suskunlar izlediniz mi? Suskunlar'ın bir sahnesi var. İkonik olmuştu. Telif gelmesin. Telif yani izleyip yorum yapınca telif gelmiyor Brian'acığım. O yüzden istediğiniz kadar bir şeyler izleyebiliriz. İzleyip yorum yapınca telif gelmiyor. Suskunlar'ı izlediniz mi? Bakın ben Suskunlar'dan bir sahneyi hep birlikte izleyelim isterim. Çünkü o dizinin asla halen daha yani bazı diziler dönüp dolaşıp çok konuşuluyor falan böyle çok hype'lanıyor ya. Suskunlar'ın asla hak ettiği değeri görmedi. Yani yayınlandığı dönemde de görmedi. Çünkü hemen zaten yayından kaldırıldı falan. Ve o kadar iyi bir dizi ki Türk televizyon tarihinde bence o kadar riskli bir iş bir daha asla yapılmaz. Yapılmaz yani yapılamadı, yapılamayacak da yani. Bir tane sahne var şimdi açacağım. Size peki bunu hype
Aa, ya o çocuklar var ya, Akne, bu olay şey, o çocukları izlerken ben krize giriyordum. Böyle bir dizi olamaz. Karşım olamaz. Şimdi bir dakika. Açacağım arkadaşlar. Evet, Akne, ben sana Akni diyorum. Akni çiçek. Anla sen kanka bunu. Feyyaz'cığım, Kavak Yerlerini izliyor muydun gibi bir soruyu kabul dahi etmiyorum. Kavak Yerlerini izliyordun mu? Efe'ye aşıktım. Efe'ye de aşıktım. Benim gönlüm geniş bir insan. Efe'ye de aşıktım. O yarım ağzına da aşıktım. Kavak Yerlerinde gene anılar. Kavak Yerlerinde Efe geri dönmüştü, hatırlıyor musunuz? Öldü ve geri döndü. Ben o zamanlar taşınıyorduk ve evde televizyon yoktu. Ve ben o Efe'yi izleyeceğim diye hiç tanımadım. Hiçbir şekilde daha yeni tanışmışız. O çocuk için, Efe için ben hiç tanımadığım komşularımızın evine gidip Kavak Yerlerini açtım. Kumandayı alıp dedim ki ben bu diziyi izleyeceğim. O kadar seviyordum. Aslı'yı mı gördün gerçek hayatta? Neydi kızın adı? Pelin Karahan. Orada tüm şansı. Kanka, benim gördüğüm tek ünlü Rıza Baba. Bence benden şanslısın. Ben 2 adı Rıza Baba'yı görmüştüm. Yani benden daha şanslısın kanka. En azından izlediğin bir dizinin şeyini görmüşsün. Ben Rıza Baba'yı gördüm. Ya ben burada gittim galayı falan saymıyorum. Galaya gittim. Benim peki araya sıkıştırış, ya gerçekten onu saymıyorum. Burada Spartaküs'ün galasında kimlerle tanıştım. Ama Feyyaz kankacığım, inanıyorum. Olabilir. Ra 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 ra. Üf. Var mı böyle adı nedir, istediğiniz bir dizi sahnesi falan açalım. Bugün Türk dizileri be. Aman be. Varsa ikonik sahne istediğiniz açalım, izleyelim. Bak. Komik sahne olsun da gülek. Benim peki daha demin araştırdığım ve baktığım sahne neydi biliyor musunuz? Hürrem Sultan'ın Ben Ateş'in ta kendisi. Benim komik sahne değil de benim... Dur bir dakika. Bulacağım bir saniye arkadaşlar. Bu ne? Ben bunu yapamadım, bir dakika dur. Oh, tut, tut, tut. Share screen. Share window.
Bak bunu yapınca bu çıkıyor. Allah Allah. Ay aç izleyelim değil mi? Ama bir dakika şu anda bunu yapınca sunucuyu değiştirdim ya. Ben yeni öğreniyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda yapmaya çalışıyorum bir saniye bulacağım iş. Ah. Ben ne yaptım? What the fuck? Ben bir şey yaptım bir saniye. Ay ne yaptım? Agne, Agne Çiçek kendi kankam senin Kurtlar Vadisi aşkına burada cevap verebilecek bir derin yok maalesef. So sorry ya. Açamıyorum şeyi. Neden açamıyorum? Bana bunu söyleyin. Oh, oh. Yaptım. Yaptım. Ya bir dakika şu anda var ya aşırı mutluyum. Bakın. Sala sala sala. Ses gelmiyor mu? Dur. Of. Benim bu İnşallah çözeceğim arkadaşlar. Şimdi geliyor mu? Geliyor mu ses? Fala 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 ezberledim şarkıyı. Ses geldi mi? Gelmiyor mu ses? No. Gerçekten mi? Acaba nereden yapabiliriz onu? Benim takip ettiğim kanallar arkadaşlar. Taşacak bu deniz bakın. İzledim demiştim. Big Five Türkiye. Gömercin kuşları izliyorum. Manifest ya. Bunu herhalde çözemeyeceğim. Kendime güvenim.
Şimdi ses gelmiyorsa yapabileceğim bir şey yok şu anda. Boşuna zaman harcamayalım. Boşuna zaman harcamayalım. Aşkolar yapacak bir şey yok. Şu anda bunu öğrenip gelmem lazım. Çünkü şeyi yeni değiştirdim. Belki şöyle yaparsam. Şöyle bir şey denersem. Bence olmayacak. Boş verin. bence ben bunu beceremeyeceğim. hiç uğraşmayalım. Bugün yayında Büşra yok. Büşra yoksun. Ah Büşra, beni nasıl bıraktın? Başka yayınlarla hallederiz. Ya Brianna, seni yerim. Çok tatlı bir insansın. Çok müthişsin. Gerçekten ya. Öf. Sinirlenmem. Başka yayınlarda çalışıp geleceğim arkadaşlar. Nasıl yapılacağını öğreneceğim inşallah. Daha ikinci yayın. Ay çok sıcak. Bayılacağım. Hala sıcak. Ay şu kaç hava ya? Kaç ya bu hava? Harbiden kaç bu hava? Saat 9'a geliyor. Hava 25, daha yeni düşüyor. Ve salı günü 34'e çıkacak. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben çünkü kanımdaki, damarlarımdaki Laz insan 34 derece kaldıramaz. Yapamam. 34 ne ya? Of. Of. Şu yayından sonra okuduğunuz kitaplar var mı? Ben de yeni bu saatte Türk kahvesi içiyorum. Ben de böyleyim. Yapacak bir şey yok. Bizim ne zaman ne içeceğimiz, ne yiyeceğimize kimse karışamaz. Kimse bu konularda bize şey yapmasın. Feyyaz, bir de senin ders çalışman gerekiyor kanka. Sen iç. Senin ihtiyacın var. Senin uyanık kalmaya ihtiyacın var. Ayakta durmaya ve çırpınmaya ihtiyacım var. Çırpınmak ne ya? Çalışmaya maalesef. Abi öf, keşke şu 20'li yaşların, bu üniversite bitimi yaşları, Game of Thrones kitaplarını okuyorsun Feyyaz. Sınav zamanı. Feyyaz, Game of Thrones okunur mu kanka? Of, ağır. Oo, çok uzun. Çok severim bu arada da. Right Move mu? O hangisiydi? Dur bakayım. Önerebileceğiniz kitap var mı bana ya bu aralar? Ama ben çıtır çerez bir kitap istiyorum. Ağır kitaplardan çok gına geldi. Bir tık yorulduğum bir evredeyim. Kafamı dağıtacak diziler ve kitaplar arayışı içerisindeyim. Right Move'u biliyorum. Okudum. Windy City serisi. Evet. Ben de okudum. Okudum tabii ki. Brianna, biz BookTok çocuğuyuz. BookTok'ta ünlenmiş bütün kitapları okudum. Çok seviyorum. Hangi kitap türü okuyorsun? Feyyaz'cığım, şu sıralar hangi kitap türü okuyorum? İşte aslında bir ara dedektif çok takmıştım. Ama bu sıra taktığım işte
Daha böyle gençlik işleri işte. Gençlik olacak. Böyle çıtır çerez olacak. Çok fazla hayatla ilgili sorun olmayacak. BookTok kitaplarını evet mesela tekrar mı okusam diye düşünüyorum. Baksam yani. Çünkü BookTok'ta bütün ünlenmiş kitapları okuduğumu düşünüyorum ama daha bilmediğim, görmediğim çok var. Agatha Christie'yi okudum ama işte çıtır çerezlik bir kitap değil. Çıtır çerezlik bir kitap arıyorum. Ya böyle gerçekten kafa yormayacak. Çünkü ben çok yoruldum. Daha bir de şimdi tez dönemi başladı ya. Tez yazıyorum. Tez yazdığım için tez için kitaplar okuyorum. Tez için olan kitapların hepsi aşırı ağır. Hepsi criticize kitaplar. Literature review dediğimiz şey yapıyorum. Bu yüzden de hepsi endüstriyle ilgili, işte çocuk yıldızlarla ilgili bir tez yazdığım için, çocuk starlar. O çektiğim video var ya çocuk starlarla ilgili. Aslında o videonun Dilara'ya mesaj atmamın ve istememin o videoda nedeni benim tezdi daha çok. Çünkü tez için dinlemek istiyordum. Dilara'nın kaynakları çok fazla olduğunu bildiğim için, Dilara Tunes'in. Lilo TV biliyorsunuzdur. Ondan dinlemek çok istemiştim. Şu anda aşırı fazla çocuk starlar, brand markalaştırma, çocukların, insanların nasıl markalaştırır. Bunlarla ilgili kitaplar çok okuyorum. Ama bunlar işte tamamen tez için. Collide Bal Cabra olabilir. Collide bakayım. Ben kitap kapağından hatırlıyorum okuyup okumadığımı. Collide okumadım. Collide okuyabilirim. Brianna ne anlatıyor Collide? Konu ne? Sevdin mi? Brianna'cığım. Collide'ı sevdin mi? Ne konusu? Aşk, gençler ve hockey. Hockey mi? Bir dakika. Ya Brianna biz kardeş falan olabilir miyiz kardeş? Ha? Biz bence bizi ayırdılar. Biz kardeştik. Bir dram yaratıyorum şu an buradan. Bu çünkü normal bir denk geliş değil. Biz kardeştik. Biz ikiz falandık. Bizi ayırdılar. Farklı yerlere gönderdiler. BookTok kardeşliği. Dur Brian o zaman ben de sana bir şey önereceğim. Canım erkek takipçilerim Feyyaz, Akın Çiçek, senin doğru düzgün söyleyemiyorum. Sorry. Erkek takipçilerim, burada erkekler, izleyenler çok özür dilerim ama bu kanaldaki kadın yüzdeliğini arttırmaya çalışıyorum. Çünkü çok erkek var. Ve çünkü aşk kitaplarını, aşk filmleri, dizilerini çok sevdiğim için kadın seyircisinin daha fazla olduğu yani bir yer, bir kısım. Onları arttırmaya çalışıyorum. Ve o yüzden şu anda size başka bir kitap önerisiyle geleceğim. Bir saniye. Nerede Kindle? İngiliz edebiyatına mı? İngiliz edebiyatı çok iyi. Gir kanka. Çok güzel. En güzel kitaplar var. Fort Wing'i Brianna okumanı öneririm. Fort Wing'i okumamışsan ama okumuşsundur diye düşünüyorum. Sen de benim gibi BookTok şeyiysen. Canan Tan kitapları mı? O hangi kitap? Bir dakika benim bakmam lazım kim olduğuna. Kitaplara bakmam lazım. Piraye'yi falan mı okuyorsun? Feyyaz, aramızda bir romantik var. O seriyi duydum, bitmesini bekliyorum. Brianna'cığım bitmesini bekleme aşkım. Fort Wing'e başla bence çünkü o bitmeyecek. O inanılmaz büyük bir evren ve Instagram'da paylaştım.
Dizisi çıkıyor. Akotar'da ya evet haklısın. Akotar da öyleydi. Ben de okudum tabii ki ve o da bitmemişti falan ama şöyle bir şey var. Fort Wing'in dizileri çıkacağı için dizisi çıkacak Prime Video'da. Bunu story'de paylaşmıştım. Onun dizisi çıkacağı için onun kitaplarının gelme olasılığı ve hızı daha hızlı. Ve dizi çıkmadan bence kitaplarını oku bitir aşko. Çünkü dizisi çıkacak. Michael B. Jordan executive producer olarak olacak. Tekrar geleceğim bir saniye. Heh. Michael B. Jordan executive producer arkadaşlar. Ve executive producer çok önemli bir şey bu tip bütün kitap uyarlamalarında. Showrunner'ı da showrunner olarak iş gördükleri için neredeyse bu dünyayı yaratan, bütün kararları veren, keşke kadın olsaydı bu arada. Çünkü bence kadınlar showrunner'lıkta kitap uyarlamalarında daha iyi iş çıkartıyorlar. Bir dakika başka. Ya burada edebiyata yer yok Feyyaz. Ben burada sana edebi eserlerle gelmeyeceğim kankacığım. Çünkü ben bu sıralar edebi eser okumuyorum. Tamamen hayat ve aşk ve gençlik. Evet değil mi? Ama Prime bir aşırı para yatırdı bu evrene. Çok para yatırdığı için bu konuda bir tık güveniyorum. Karbon. Aa evet onu duydum. Dur bakacağım hemen. Ya evet Altered Carbon'u ben duydum. Hatta bir ara herkes aşırı çok okuyordu. Çünkü dizisi de var. Ben bence önce dizisini izle sonra kitabını oku. Ben tam tersini yapıyorum biliyor musunuz? Normalde eskiden şey yapardım. Daha demin de öyle dedim Fort Wing için. Önce kitabını oku sonra dizisini izle diye ama genelde ben şöyle bir taktik uyguluyorum arkadaşlar. Çünkü önce kitabını okuyup sonra dizisini izlediğimde çok hayal kırıklığına uğruyorum. Çünkü kitap çok çok daha fazla materyal veriyor. Yani istediği kadar imajinasyon, seni hayal dünyanı geliştirecek her şeyi veriyor yani. Hayal dünyana bağlı olarak artıyor. Ama dizi öyle değil, film öyle değil. O hayal kırıklığını azaltmak ve daha objektif bir şekilde diziye, filme bakabilmek için genelde artık dizisini izleyip sonra kitabını okuyorum. Öyle bir taktik geçirdim. Nerede var peki? Feyyaz, Altered Carbon kitabı almak istiyorsan Diyanar'da vardır diyeceğim ama protesto ediyoruz o yüzden diyemiyorum. Mal gibi kaldım. PDF'ini kanka bulabilirsin. Ben çünkü şu anda kitap bulamıyorum. Yani İngiltere'deyim zaten ve genelde burada korsana özendireceğim ama yani Londra çok pahalı arkadaşlar. Dizisi Netflix'te. Netflix. Benim aksan. Peki benim bu live'larda arkadaşlar yıl sonuna doğru live'ları arttıra benim İngiliz aksanına geçişime şahit olabilir misiniz? Ha? Benim İngiliz aksanına geçiş Eee, şeyde olabilir. Book Sefer diye bir yer var. Orada olabilir. Benim korsana yönlendirişim ne abi? Şahit oldum ben. Daha neler? Ben peki yayını diye açmam yok mu sene sonuna doğru? Hello everyone. Böyle İngiliz aksanlı böyle I can't diye. Çok sıcak. Bu yayın boyunca çok sıcak dedi.
Allah'ım. Arkadaşlar İstanbul'u düşünemiyorum bu sıcakta. İstanbul'da evde benim odam yanıyordu. Ben bayılıyordum sıcaktan. İstanbul'da. Allah kolaylık versin. Jane Austen bir önceki yayında konuşmuştuk. Jane Austen kitaplarını sen bir de aşk o izlemek istiyorum diyordun ya. Jane Austen tam onluk. Brianna doğru sen Antalya'daydın. Sus kız bizim bir şey demeye hakkımız yok. Hepimizi susturdun. Şu anda hepimizi susturdun. Ben hayatımda sadece iki kere Antalya'ya gittim. 2 kere tatile gittim. Kutsanmış insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü oranın sıcağı yani ya gerçekten önünüzde eğilirim Brianna. Gerçekten. Allah size bir sabır vermiş. Allah size bir sükunet vermiş. Feyyaz'cığım herkes anladı. Kendine şey yapmana göre aynen hava sıcaklığı bakımından konuşuyoruz. Yani kimse burada çok alınacak bir insan yoktur diye düşünüyorum. Hava sıcaklığından bahsediyoruz tabii ki. Ama böyle bir sıcak, böyle bir şey olamaz. Antalya'ya yani 2 defa gittim. İkisinde de ben IQ'mun gıdım gıdım bıraktım. Brianna, evet şanslarındanmışsın. Şu an Gence 16'da. Ne? Ben gelirim. Ben dayanamıyorum. Ben şu an pazartesi salıya kadar sıçtım. Çünkü salı 34'e çıkıyor. Sonra azalacak ama şu sıcaklığa bakar mısınız? Bak Allah aşkına. Yani 34'e kadar çıkıyor. 34'te zaten büyük ihtimalle benden yani Instagram'da falan takip ediyorsanız ses alamıyorsanız bilin ki bayıldım. Ve ertesi gün uyanacağım yani. Ve ben uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum sıcakta. Normalde Londra'da bu kadar sıcak olmuyor. Hot wave denilen hani sıcak hava dalgası herhalde ayda yılda bir oluyor ve bu kadar çok sıcak oluyor. 3-4 gün sürüyor. Sonra bir anda düşüyor. 20'lere falan düşüyor. Normalde bu kadar sıcak olmuyor. Ya ben yıllık Londralı değilim ama buradaki arkadaşlarımın da söylediğine göre ve 1 yıldır neredeyse buradayım. Genelde öyleymiş. iPhone yanlış hava durumu mu? O ne demek Robs? O ne demek ya? Hava durumu işte kanka. Nasıl yanlış hava durumu? Ben Londra'dayım. Yeni mi geldin Robs? Türkiye'de bu. Çok tutmuyor tahminleri. Tuttu işte. Bana full yani mesela bilmiyorum. Benim şeyim var mı? Ölçme şeyim nasıl kararlaştıracağız? Tutuyor mu tutmuyor mu? Hava tahminleri. Tahminler değil de genelde benim gördüğüm tuttu. Fark eder mi? Yok fark etmez. Kendi salaklığımı. Laf yedim. Çok pis kapak oldu şu an. Ama yani bilmiyorum olabilir. Ama çok sıcaktı hava. 33 derece olduğunu hissettim bugün yani. Bir anda bu Twitch'ten gelenler ben Twitch'te de yayın açtığım için şu an aynı zamanda videoyu ve beni tanımadıkları için daha bence kanalı bilmedikleri için büyük ihtimalle sadece yayına geliyorlar. İnsan nasıl yaşar? Ben onu okudum. Bir dakika okudum mu ben onu? Bir daha kitabın kapağına bakmam lazım da.
İnsan neyle yaşar? Onu mu diyorsun Tolstoy'un? Ben BookTok kitaplarından istiyorum Feyyaz. Ben BookTok derken bana Tolstoy falan önermen. Gerçekten. Cahilliğimle mi yüzleşmek istiyorsun? İstemiyorum. Ben bak karşıyım. Bunların hepsini okudum. Ya yalan yok. Gerçekten okudum bu arada, şakasız. Ama hepsini değil tabii ki. Dediklerini okudum. Ama ben şu an böyle bir şey istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Ben bana böyle zekamın kırıntısını kullanacağım bir iş istemiyorum. Kitap istemiyorum. Çok yoruldum ya. Bu tez dönemi beni bitirdi. Choosing what? Choosing Theo. Brianna, sana güveniyorum kanka. Çünkü sen bana gerçekten istediğim gibi kitaplar öneriyorsun şu an. Choosing. Böyle dram falan da olabilir ama böyle işte kafamı yormayacak. Bak. Bir dakika bakıyorum. Choosing Theo'daki kapaktaki beyefendi beni aldı. Bu ne? Ben öyle kitaplar okumuyorum hiç ya. Of Feyyaz, hayatı yaşamıyorsun. Hayatı yaşamıyorsun Feyyaz. Kendi kendime gülüyorum deli gibi. Abi bu canlı yayınların da en garip tarafı, karşı taraf gülüyor mu gülmüyor mu bilmiyorsun ya ve kendi kendine gülüyorsun. Bazı deli gibi hissediyorum. Yapacak bir şey yok. Hepimiz biraz deli değil miyiz? Ben eskiden çok fazla kişisel gelişime takmıştım ve benim hayatımı değiştiren bir kitap var. Çok ünlü bir kitap arkadaşlar ve çok da laf edilen, işte sevilmeyen falan da bir kitap. Ama benim hayatımı değiştiren bir kitap. Bakın onu size önereceğim. Çünkü ben onu üniversite 3. sınıftayken okudum ve kalmıştım o sezon ve o sezon ne ya? İyice üniversite hayatımı sezon olarak görüyorum. O dönem bir ders yüzünden bütün seneyi tekrar okumam gerekti. Benim Fransa'da okuduğum okulun sistemi öyleydi. Bir dersten kaldığında bir seneyi tekrar okuman lazım. Lise gibi düşünün ve benim psikoloji pert yani işte terapiler alıyorum, kafayı yiyeceğim, ben nasıl bitireceğim bu okul falan filan diye. O dönem okuduğum bir kitap var, bir kişisel gelişim kitabı. Onu size önereceğim. Bu ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Mark Manson. Ben bu kitap, Mark Manson'ın bu kitabı çok eski, yani çok yeni bir kitap değil. Bayağı da önceden bilinen bir kitap. Mark Manson'ın kafaya takmama sanatı, ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Bence çok iyi bir kitap. Çünkü her şey boktan diyor. Ve ikinci kitabın adı da zaten Her Şey Boktan gibi bir adı vardı. Ve bu benim kafamı çok rahatlattı. Ben kişisel gelişim kitaplarını normalde sevmem. Çünkü genelde sana böyle parmak sallar, şunu yap, bunu et, sen de hata, kendine dön. Ya abi ben zaten kendi iç sesim kendimi aşağılıyorum. Aşağıladığım için, kendimi bu kadar sevmediğim, aşağıladığım için aslında bu kadar sorun, belki de psikolojik sorunlar yaşıyorum. Terapiye gidiyorum. İşte bir çıkmazın içerisindeyim. Genelde kişisel gelişim kitapları bunu yapıyor. Ama bu Mark Manson'ın bu kitabı her şey ve herkes boktan diyor. Yani takma kafaya diyor. Kafaya bir şey çok takınca gerçekleştiğini kim görmüş diyor. Yani hangi milyoner kafaya hiçbir kafaya çok taktığı için olmadı. Ya, hayatta şanslı oldukları için oldu ve bu beni çok rahat ettirdi. Yani bir şeyleri akışına bırakmak, bir şeylere hırsla böyle bir böyle savaşma dürtüsü beni çok rahatsız ediyordu. Bu kitap bana çok iyi geldi. Ahmet Şerif İzgören'i mi? O bir dakika.
Bu arada bu dediğim kitabı okumayanlarınız varsa okuyup gelip kanalda bir sonraki live'da ya da fark etmez Instagram DM'de bana lütfen yazsın. Çünkü benim hayatımı değiştiren bir kitap. Hayat değiştiren kitap yok diye düşünüyordum bu arada ben. Önceden inanmazdım. Yani ben bir şeyin bu kadar hayatı değiştirebileceğine inanmıyordum. Sonra bu kitabı okuduktan sonra gerçekten öyle hissetmeye başladım. Ya bu kitabı okumak, okudup bittikten sonra hayata bakışımın zamanla değiştiğini gördüm. Henry Cloud'un Sınırlar kitabı. Dur bakayım ben onu okudum mu? Dr. Henry Cloud. Onu da okudum. Onun da kitaplarını okudum. Evet. Kime? Evet. Instagram üzerinden attım bir tane kitabını demiş Feyyaz. Bakacağım Feyyaz. Yayın bitsin. Bakacağım ona da. Ne diyecektim? Bu tip kişisel gelişim kitaplarında genelde bu mesela Henry Cloud'un attığı, Brianna'nın attığı kitap da çok güzel. Çünkü o da insanlara hayır diyebilmek, sınır çizebilmek üzerine bir kitap. Ki bence şu anda dünyamızda genel anlamda people pleaser dediğimiz bir şey var ya, o benim arkadaşlar. Ben insanlara çok zor hayır demeyi öğrendim ve öğrenmeye çalışıyorum halen daha. Çünkü ben arkadaş olarak gördüğüm insanlara her zaman şöyle bakıyordum. Hayır dersem beni sevmeyecek. Hayır dersem böyle olacak. Hayır dersem gıcık olunacağım. Hayır dersem arkadaş olarak beni görmeyecek artık falan falan, böyle çok korkularım vardı. Ama aslında bir insana hayır demek o insanın için de iyi bir şey. Çünkü o insana da sınırları öğretiyorsun. Bu yüzden bu Henry Cloud'un bu Sınırlar kitabı gerçekten çok güzel bir kitap. Ben o sınır çizme mevzusuyla ilgili kafamdaki bu işte benim hayır diyememe mevzumla ilgili bazı şeyleri çok yardımcı oldu o kitap bana. Ya sınır çizme mevzusu çok enteresan bir şey. Bazı dönemler tekrar öyle olmaya dönüyormuş gibi hissediyorum. Ama galiba artık o değişti ya. Yani hayır diyebilmeye başladım ve hayır diyebilmeye başladığımda hayır deyince kendine gurur duymaya başlıyorsun. Çok enteresan bir duygu o. Aynen Brianna, benim de öyle. Ben 4 sene, 5 sene, 3-4 sene falan terapiyle birlikte başladığım bir dönemdi bu. Kendi özel hayatımda yaşadıklarımdan sonra. Ve çok acayip bir şey var arkadaşlar. Belli böyle insanın, benim depresyona girdiğim bir dönem var işte üniversitenin başındaki dönem. İnsan gerçekten depresyona girince aslında herkesin dilinde olan ben depresyondayım abi, onun o depresyon olmadığını fark ediyorsun. Çok ya, kimse bu arada küçümsemiyorum. Depresyondayım diyen bir insanın depresyondadır yani. Asla onu küçümsemiyorum ama çok kullandığımız bir kelime ya bu depresyon. Depresyona gerçekten girdikten sonra depresyon hakkında bile konuşamaz oldum ben mesela. Ve kendi etrafımdaki insanlarda da fark ettiğimde depresyon öyle bir şey ki insan kendi kafasının içinde kayboluyor bence. O kendi iç sesinde kaybolmak, aşırı bencilleşmeyle bence gelen bir şey. Ben öyle yaşadım. Aşırı bencillik, çünkü sadece sen yaşıyormuşsun gibi geliyor bunları. Bu tip kitaplar o dönemlerde belki o an mesela yardımcı olmuyor ama belli bir süreçte yaydığında gerçekten dönüp baktığında yardımcı oluyor. Terapi, ya keşke Türkiye'de herkes terapi alabilse. Çünkü terapi bence aile hekimliği, hani yani kulak, burun, boğaz, kalp hastalıkları, atıyorum yani terapi bunların hepsi kadar gerekli bir şey. Hatta daha önceden yani hatta yani en öncelikli şey. Keşke herkes ücretsiz bir şekilde terapiye, ya da ücretsiz de geçtim. Artık dünyamızda ücretsiz diye bir şey yok. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz.
Ama en azından ulaşılabilir bir seviyede olsa. Keşke. Ve ne kadar değerli bir cümle kurmuşsun. Evet. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Çok doğru. Ya bu tip kitaplar hem çok insanın kafasını açıyor, aynı zamanda kendinle de yüzleştiriyor. Enteresan bir katarsis durumu var bu kitapların. Ama işte hepsi değil. Kişisel gelişim diye çıkan ve böyle ben ilk sayfada bana biri bağırıyorsa ben direkt kapatıyorum arkadaşlar. Ben kişisel gelişimde birinin bana bağırmasını ve beni azarlamasını kabul etmiyorum. Ve bunu kabul edebilirsiniz. Ama ben anlamıyorum da bunu kabul edenleri de anlayamıyorum. Ya bu konuda galiba çok muhafazakar bakıyorum bilmiyorum ama çok eleştirel, çok karşı tarafı bu terapide de vardır. Terapide de vardır ya. Brianna ha beni anlarsın bak. Terapi gördüysen beni anlayabilirsin. Şöyle bir şey var ya terapistlerde. Bazıları çok eleştirel ve sert. Bazıları daha seni anlayan, empatik bir yerden sana sorular sorarak senin kendini çözmeni sağlayan. Ben o taraftayım. Ben birinin beni eleştirmesini zaten istesem ben kendimi eleştiriyorum abi. Yani ne gerek var anladın mı? Senin de beni eleştirmeni ve şey yapmanı. Ya Brianna bir şey söyleyeyim mi? Üniversitenin konuyu değişmiş gibi olacağım ama üniversitenin başında çoğu insan bence bunu yaşıyor. Çünkü o kadar büyük bir stresin sonrasında bir boşalma yaşıyorsun ki. Yani dünya, Türkiye özellikle Türkiye'de üniversite kazanmak mevzusu. Üniversite kazanmayı da geçtim. İyi bir okulda iyi bir iyi bir bölümü kazanmak. Arkadaşlar bunlar o kadar stresli ve o kadar kısıtlı işler var ki Türkiye'de prestij adı altında herkese aynı mesleklere odaklandırtıyorlar. Onları kazanmalarını bekliyorlar. Ve herkes onu kazanmıyor tabii ki ve zaten kazanmamalı da ki kazananlar ne kadar o mesleklere uygun o da tartışılır. Çünkü en yüksek puan alanlar doktor oluyor ama hiçbir insani iletişim becerileri olmuyor falan. Yani bu insanlar doktor da olabiliyor ve bu mesela ne kadar doğru tartışılır. O kadar ağır bir süreçten geçiyorsun ki herkes üniversitede bence psikolojik olarak bir çöküntüye giriyor. Aynen bak bu çok çok doğru bir şey. Ben de aynen böyle buldum. Yani 2 tane farklı terapist denedim. Ve 2 farklı terapistte de asla rahat edemedim. Bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Ben bunu anlatacağım. Adını vermeden anlatabilirim. Sorun yok. Bir tanesi bana dedi ki ve terapist de değil, psikiyatr. Bana dedi ki benim böyle böyle sorunlarım var dedim. Aman boş ver ya benim de var dedi. Psikiyatrın bana dediği şeyi düşünebiliyor musunuz? Ne kadar saçma. Yani gerçekten. Ben gülmüştüm biliyor musunuz? Çünkü ve çok sağlıksız. Çünkü bu tip terapistler direkt ilaç vermeye odaklılar. Ve yaşıtlarımda da çok görüyorum. Bu videoyu izleyen birileri varsa ben psikolog değilim, terapist değilim. Aynen Feyyaz bana bunu dedi. Aynen ya bak aynen bana bunu dedi. Kanka aynen bana bunu dedi. Arkadaşımmış gibi. Bana bunu dedi. Abi ben arkadaş istesem zaten arkadaşlarıma anlatırım. Neyse. Şunu söylemek istiyorum. Ben terapist değilim, psikolog değilim, psikoloji alanında bir major'ım yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu süreçlerden geçmiş bir insan olarak şunu söyleyeyim. Bu videoyu izleyecek herhangi bir insan çıkarsa ya da canlı yayında şu anda varsa bu süreçlerden geçen biri. Şunu söylemek istiyorum. Size direkt ilaç vermek, direkt böyle neden sonuç ilişkisini direkt kuran, sizi deşmeyen, sizi konuşturmayan, sizi açtırtmayan bir insanın bence tekrar düşünün. Yani
gerçekten bana iyi geliyor mu bu? Çünkü ilaç o kadar, psikoloji sektörü tamamen ilaçlar ve o endüstriyelleşme, paralar falan oralardan kazanılıyor genelde ve direkt ilaçla çözüm, benim yaşıtlarımda da çok bunu görüyorum. İlaç belli bir süre çok işe yarıyor. Ben de kullandım çünkü panik atak geçiriyordum ve kapalı alanda kalamıyordum. Fiziksel bir şeye döndüğü için ilaç kullanmam gerekiyordu ama belli bir süre. Ondan sonrasında terapi almak sizin uzun süreli iyileşmenizi sağlıyor aslında. Uzun süreli olaylara bakış açınızı geliştiriyor bir tık daha. Ne kadar bazen tabii ki o, gömdüğün yaralar, kafandaki bazı sesler bazen çıksa da sen uzun süreli bir terapi aldığında, onu nasıl susturman gerektiğini öğrenmiş oluyorsun. Şimdi sana o susturmayı uzun ve ağdalı öğretiyor olmasının sebebi terapide uzun, süreli bir sonuç elde etmek. Yani kalıcı sonuç için uzun süre onun üstünde çalışman lazım. Kısa sonuçlar için ilaçlar daha bence iyi. Sadece terapi görmüş bir insan olarak bunu izleyecek bir insan varsa buradan söylemek istedim. Yani burada ya sonuçta bunu YouTube'a koyuyoruz. Bir şekilde birileri görürse ya da bunu yaşamış bir insan görürse kendini yalnız hissetmesin isterim ya. Ne konuştum be. Oh be. Kesinlikle öyle Brianacığım. Ve yalnız yani biz bu bütün depresyonlar genelde kendini çok yalnız hissetmekten kaynaklı oluyor. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Dünya bok gibi ve gerçekten herkesten nefret ediyor bazen. Ben bir ara gerçekten herkesten nefret ediyordum. Kendim dahil. Ya ilk başta zaten kendinden nefret ediyorsun bence de. Ya Brianacığım aynen öyle. Ya ben bu kanalı mesela ilk açtığımda, ilk videoyu çektiğimde depresyondaydım ve o zaman bir video çekmiştim. Depresyonda olduğum bir dönemdi bu ve belki bana iyi gelir diye düşünmüştüm. Şu an yok kanalda çünkü onu sildim. Çünkü bir anda çok izlendi ve neden olduğunu anlamadığım bir şekilde izlendi ve çok kötü yorumlar gelmeye başladı. Ve ben böyle şey oldum, o dönem bunu kaldıramıyordum. Yani benim için 4-5 tane kötü yorum, 60 tane kötü yorum demek. Ben biliyorum diyeceksiniz ki bu kadar kafaya takıyorsan neden bu işi yapıyorsun? Çünkü zaten bu iş üzerine eğitim alıyorum ve bu iş üzerine sadece kafam çalışıyor. Başka bir şey üzerine çalışmıyor. Yani tamamen eğlence sektörü, diziler, filmler, karakterler nasıl, duygular geçiriyor falan. Bunlar üzerine benim kafam çalışıyor ve seviyorum konuşmayı. Başka elimde bir şey yok ve bunu kullanmam gerekiyor. Ama o dönem onu yaptığımda çok kötüydüm ve o kötü hâlimle o YouTube'a onu koyduğumda var ya, insanlar neler söylüyor, o kadar acımasızlar ki ve mesela o insanlar gerçek hayatta kimse kimseye böyle şeyler söylemez arkadaşlar. Yani bu, YouTube'da inanılmaz bir, şey var, nasıl anlatayım? Karşı tarafı aşağılama isteği. Yani o nefreti ben anlayamıyorum. Hiçbir zaman da anlamadım. Yani evet. Yani klavye arkasına sığınmak mı dersin Brianacığım? İnsanlar kendi hayatlarında bir şeylere üzülüp başka insanlardan mı çıkarıyor dersin? Bilemiyorum. Ben de kendimden çok emin bir insan, özgüvenli bir insan olmadığım için galiba, hemen kafaya takıyorum. Yapacak bir şey yok. Benim de karakterim öyle de. Şey, mesela Dilara ile konuştuğumuz videoda, Dilara Tunes, kendisinin neredeyse 200.000'lik bir kanalı var ve şey sormuştum ona, "Sen nasıl bu kötü yorumlarla, handle edebiliyorsun? Yani onları nasıl kaldırabiliyorsun?" Çünkü daha fazla takipçi, daha fazla kötü yorum, daha fazla insana ulaşmak ve bana şöyle bir şey söylemişti. Zaman geçtikçe o kadar çok garip insanla karşılaşıyorsun ki onlara kendini anlatma
dürtün azalmaya başlıyor. Çünkü o insanın sen kendini anlattığında seni anlamayacağını anlıyorsun dedi. Bu bana mesela verilmiş en güzel derslerden biriydi yani. Ben kendisine bayılıyorum zaten Dilara'nın. Konuşurken, sohbet ederken asla üstten bakmayan bir insan. Asla seni aşağılamayan bir insan. Ve bir bilgi verirken de bu arada Türkiye'de böyle bir şey var ya, senden büyük yaşta büyük insanlar sektörde ya da ki karşılaştım. Sektörde senden büyük hangi endüstri olursa olsun, hangi sektör olursa olsun senden büyük olunca sana kafana vura vura eğitimcilik taslayanlar var, öğretmenlik taslayanlar var. Böyle kafana vura vura. Böyle kendisini senden üstün görenler var. Çok fazla. Ama Dilara gibileri bulmak çok zor. Dilara öyle, Berna öyleydi. Berna'yla da Ece Gündüz'le çekmiştik ki bir daha onunla çekmek istiyorum. Çünkü onunla sohbet etmeye bayılıyorum. O da mesela Geek Yapar'dan beri sektörde olan bir kadın olarak. Ondan da mesela aynen yani hani bir şeyler dinlerken bir şeyler öğrenebiliyorum. Çünkü karşımdaki insan bana döverek bir şey anlatmıyor yani. Ay ay. Çok bazen geçip gidiyorum çünkü şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar yayın setup'ım çok rahatsız. Hı. Ay ay kordon. Twitch'ten gelenler. Kanalımı takip ediyor musunuz? YouTube kanalımı. YouTube kanalıma gidin. YouTube kanalıma gidin hemen videolarımı izleyin. Selamünaleyküm kanka. Biraz da gülelim eğlenelim be. Uf, çok dertli dertli konuştuk. Twitch'ten gelen lover'lere hemen diyorum ki kanalıma gidin. Kanalım YouTube'da Derin Universe. Instagram Derin Universe. Gidin ve hemen bir videolarıma bakın. Çünkü Twitch'ten gelenlerde böyle şey oluyorum. Acaba beni tanıyor mu? Videolarımı biliyor mu? Ne düşündüğümü biliyor mu? Merak ediyorum. Şey gördünüz mü? Avatar Son Hava Bükücü'nün ikinci fragmanını. Avatar Son Hava Bükücü izleyenleriniz var mı? Berke Bayır'la bir video çekmiştik. 2-3 video hatta. Avatar The Last Airbender hakkında. Belki onunla tekrar bir video isteyebilirim kendisinden. Avatar Son Hava Bükücü'nün ikinci sezonu gelecek. Onunla kesin bir yayın yaparız. Ben Berke'yi bırakmam. Çünkü kendisi Avatar Son Hava Bükücü hakkında her şeyi biliyor. Bütün kitapları var. Her şeyi var. Tam bir hazine gibi bir şey. O yüzden onu çağırabiliriz kanala. Konuşabiliriz. Canlı yayın olabilir. Video olabilir. Canlı yayın mı istersiniz? Yoksa video. Yani normal format mı istersiniz? Bu Avatar Son Hava Bükücü çıktığında, dizi çıktığında canlı yayın olarak mı inceleme yapalım? Yoksa video olarak mı olsun? Talk moduna mı gelsin? Siz karar verin. Şu anda soruyorum tamamen. Tabii ki önce ona da sormam lazım da. Kendisi çok tatlı çok iyi bir insan olduğu için zaten her şekilde ayarlarız gibime geliyor Berke. İzliyorsan kanka. Çok tatlısın Brianna. Çok da Brianna'ya tatlı demekten bütün bir canlı yayın boyunca. Onu ben Berke ile konuşayım o zaman. Onun bir bakalım dizi çıktığında konuşuruz. Bizim sohbetimiz sarar bence Berke'yle. Ben çok seviyorum onunla da sohbet etmeyi. Her şeyi biliyor Avatar hakkında ya. Her şeyi. Hazine. Tam bir hazine. Bu arada çok fazla YouTube'da Avatar Son ve bükücü içerikleri çeken insan yok. Eğer siz de arıyorsanız Berke Bayır'ı öneririm. Kendisi bütün Avatar evreni hakkında detayları biliyor. Kitaplarını okumuş, çizgi romanlarını okumuş. Peki ben bunu veririm. Yapacak bir şey yok.
Yapacak bir şey yok. Benim de sevgiye ihtiyacım var. Kordoncumları ilk defa görüyorum seni. Evet, o zaman YouTube'a gidiyorsun. YouTube'da videolarımı bekliyorum. Az konuşan var kardeşim. Chat ne yapıyorsun? Uyuyor musun ya? Bu pazar sizi az gördüm. Chat bu sabah ne ya? Bugün bu pazar bitik durumdasın chat. Bir Brianacığım de Feyyazcığım yazıyor ya. Çok mu yorgunuz? Yarın pazartesi sendromu mu yaşıyoruz arkadaşlarım? Ha? Ondan mı? İşte Feyyazcığım seni de biliyorum. Sen de güzel katılıyorsun. Ama bir biziz. Bir biziz. Görüyorum. Daha çok insan var da yani daha çok dediğim olan diğer insanları da bekliyorum. Feyyaz senin attığın şeye bakıyorum bir saniye. Ne yapacağız? Şu hortumlu fil dünyada yalnız bir hayvandır. Ahmet Şerif Özgüven. Eğitimmişim başarı ve hayat üzerine. Üzerinde başarı yazınca gerildim. Benim başarı falan olunca geriliyorum ama bakarım. Bir okumaya bakarım. Bir şans verilir. Başarı kavramı beni çok geriyor. Bir de bu 20'nin sonları ben arkadaşlar. Ha! Bak o zaman sevebilirim. Komedi bir şekilde anlatıyorsa severim. Çünkü Mark Benson da öyle ya. Komik anlatıyorlar yani. Dalga geçerek anlatıyorlar. O benim hoşuma gidiyor. Okey. Okey bakarım o zaman. Bana bu şeyler çok garip ki. Arkadaşlar ben bir ay sonra bugün ayın kaçı? 24'ü. 28 Haziran'da doğum günüm ve 26 yaşına gireceğim. Ve kendimi o kadar böyle şey hissediyorum ki. Benden büyük olabilirsiniz, küçük olabilirsiniz fark etmez. Şunu söylemek istiyorum. 20'le sonları insanı çok germiyor mu? 20'lerin sonları insanı bence bilmiyorum ben bunu yaşadığım için böyle geliyor. Ama benim çevrem de full böyle. Bu tam olarak üniversite bitmiş ve ne yapacağını hani hayallerinde iş yapmak var, para kazanmak, istediğin meslekten para kazanmak hayallerin var. Ama daha asla öyle bir şey yapamıyorsun mesela. Ve red mailleri falan. Mesela benim psikolojimi çok bozdu ya. Yani bence işte aynen Brianacığım. Bence bu arada 25 hatta yani üniversiteyi bitirdikten sonraki dönemdeki herkes aynen bizim bu psikolojimizde oluyor bence. Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonrası tamamen artık senin bu hayattaki şansına bağlı gibi. Çünkü üniversite için çalışmak, işte ders çalışmak, atıyorum. Üniversiteyi kazanmak için oturup hayvan gibi ders çalışacaksın. Kazanır mısın? Tabii ki de o andaki psikolojik anksiyete falan bunların da etkisi var ama %50 yani %60 neredeyse çalışmana bağlı. O insanı rahatlatan bir şey. Çalışarak bir yerlere gelebileceğim duygusu. Ama iş bulma mevzusu maalesef ki öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Belirsiz aynen içimi yani kafamı okudun. Belirsizlik duygusu inanılmaz bir şey ve ben aldığım her red mailinde hayatı sorguluyorum. Eğitimimi sorguluyorum. Ben diyorum ben bu kadar zorluk yaşadım. Ben niye red alıyorum? Ben niye olmuyor falan. Yani şu anda halen daha öyleyim ve hatta şu anda normalde YouTube'da benim para kazanmam açıldı ama İngiltere'de olduğum için para da kazanamıyorum şu anda. Yani öğrenci vizesiyle burada olduğum için burada mesela ben YouTube'dan para kazanamıyorum ki YouTube para kazanmamı açmasına rağmen. Yani izlenme sayılarım artık para kazanmamı yapıyor. Ama ben ona rağmen
Yapamıyorum. Yani öğrenci vizem bitip mezuniyet vizesine geçmem lazım. Bu tez döneminin bitmesi lazım ki ben YouTube'dan para kazanabileyim. Hello, can we just say? Bu gelen mesaja cevap veremeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Hiç. Ya işte full gerginlik. Burada çok belirsizlik yaşıyorum. Feyyaz, anlıyorum karşım seni. Ben de şu an öyleyim. Bu tez dönemi mesela bu tez dönemi bitsin istiyorum ama bitince ne yapacağımı bilmiyorum mesela. Ne yapacağız ya? Bu sektöre girmek de çok zor. Yani çok zor. Aynı zamanda çok taviz vermen gereken de bir sektör. İş bulma mevzusu çok sıkıntı. Bakalım inşallah bulabileceğiz. Hani daha yeni üniversite kapattılar abi. Sinirlerim bozuk ya. Çok sinirlerim bozuk. Üniversite kapattılar. Doktora düşünüyor musun? Ah, yani 2 sene sonra benim 2 sene burada kalma hakkım var, iş arama hakkım var ve iş arayacağım. Eğer yani sektörü seversem ve kalmak istersem doktora düşünmüyorum. PhD olarak geçiyor burada. Doktora o zaman düşünmüyorum. Ve mesela YouTube'a da bağlı biliyor musunuz? Ben YouTube'u çok büyütmek istiyorum. Yani kanalımı büyütmek tabii ki çok istiyorum. Çünkü çok emek ve zaman veriyorum. Ve kendi işimin patronu olma hissi tabii ki beni daha çok mutlu eder. Ama bu da tamamen işte izlenmeleri sizlere bağlı. YouTube beni ne kadar öne çıkartacak, algoritmada ne kadar öne gidecek. YouTube'dan para kazanmak ve YouTube'da olmak ve hani kendimi kendi istediğim gibi ifade ederek para kazanmak çok istiyorum. İş vizesinden sonra doktora vizesine istediğin şekilde geçiş yapabilirsin. Yani şöyle iş vizesiyle geldin ve PhD yapmak istiyorsun. PhD'den kabul aldın. Doktora olarak burada vizeni yenilettirebiliyorsun. PhD olarak yani öğrenci vizesine geçiyorsun. Feyyazcığım. Yani olur. YouTube da çok belirsiz ama YouTube en azından burada sizin gibi böyle hiç bilmediğim, normal hayatta tanışmadığım insanlarla sohbet etmek bile beni çok motive eden şeyler. Yani sevdiğim şeyden para kazanmak istiyorum. Bu da sevdiğim şeylerden biri. O yüzden. Umarım olur ya. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Burada her zaman varım sorularınız için. Her zaman. Umarım daha fazla büyürüz. Ve daha belki yani burada yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki benim yapabileceğim. İşte bir gidilecek yerler, Harry Potter stüdyolarından tutun. 1000 tane şey var. İşte Londra gezi vlogları falan filan. Bunları yapmak istiyorum ama bunlar için tabii ki de bir ihtiyacım var. Desteğe ihtiyacım var. Destek olmadığında ne öyle bir gücüm var ne de öyle bir alanım var. Şu anda. Çünkü daha çok başındayım yani. Bir yıl bile olmadı. Eğer yardımcı olursanız tabii çok sevinirim. Yani like'larınız, abone olmanız, Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeniz. Akne Çiçek'cim buradayım. Buradayım, gitmiyorum. Buradayım.
Unexpected bir şey yaşadık. Az önce ben ne yaptım? Ay ay ay. Feyyaz, YouTube insanını enteresan bir şey biliyor musun? Böyle kör kuyuya taş atmak gibi. Rihana'cığım çok teşekkür ederim aşkım. Bence de güzeldir diye düşünüyorum ama etkileşim çok az. Keşke etkileşim daha fazla olsa. YouTube'da daha fazla yorum ve yorumlar, like'lar, yani beğeniler, paylaşmak. Yani Instagram'da mesela kanalı paylaşmak. Bana yardımcı olmak istiyorsanız lütfen bunları yaparsanız çok 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 mutlu olurum. Arkadaşlarınızla paylaşmak, beni etiketlemek, yaydıkça yaymak. Çünkü ağızdan ağza bu tip şeyler çoğalıyor ve güçleniyorum. Feyyaz, YouTube şöyle ilk başta ben açarken bu kadar ciddiye almıyordum. Ama yani gene ciddiye alıyordum. Ama şu an daha fazla ciddiye alıyorum. Ama gerçekten kör kuyuya taş atmak gibi. Ne olduğu, nereye gittiği belli değil. Ve böyle insan sabrını bazen işte şey diyorum. Yapmasam mı? Çekmesem mi? Acaba kimsenin mi umurunda değil? Yani çünkü belli bir dönem gerçekten kimsenin umurunda değilsin. O an öyle bir şey atıyorsun ama kimse bilmiyor. Şu anda da yani belli bir kitle oluşturmaya çalıştığım bir dönem. Göreceğiz. Oturup alacağım, kim izlesin? Ne? Kızgın Güller. Bize bir tane Kızgın Güller. Ne oldu? Birisi girdi ve atak bir şey yaşandı. Neyse. Yayına yayına girip kanal açmak isteyenlere futbol ve Pokemon'la ilgili kanal açmak istedim ama fırsat olmadı. Evet işte gerçekten bir zaman ve mekan, her şeyi ayarlamanız gerekiyor. Yani ben şeyi doğru bulmuyorum. Eskisi kadar eskiden çok diyorlardı ya YouTuber'lar. Abi kameram var, aç izlenilsin, böyle yap. Yani öyle bir şey de değil aslında. Artık herkes YouTube yaptığı için artık gerçekten çok fazla kullanıcı, çok fazla YouTuber, çok fazla YouTube'da içerik üreten olduğu için senin bir şekilde öne çıkacak, daha kaliteli içerik vererek ya da benim gibi canlı yayınlarda kesilmeyerek ki ben biliyorsunuz 2 canlı yayındır canlı yayının kitabını yazdım. Berbattım. Ama işte yani çabalamamız gerekiyor bir şekilde. Göreceğiz yani. Bir de kadın olunca, kadın içerik üreticisi olunca seni tek bir şeye yönlendiriyorlar. Yani fikirlerini insanlar çok merak etmiyor bazen. Ya da çok maskülen bir kadın olmadığında ciddiye alınmadığın oluyor. Yaşın küçükse ciddiye alınmadığın oluyor. Yani ondan karşındaki insandan daha küçükse böyle şeyler oluyor. Eee, bana davet kendimden anlatayım Akneciğim. Bana davet Spartaküs'ten gelmişti ve geldiğinde şöyle geliyor. YouTube'da seni buluyorlar şeyde, Instagram'dan ya da YouTube'dan mail atıyorlar, davet gönderiyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey var, katılmak ister misiniz? Ben de katılmak istiyorum dedim. Geldi. O şekilde davet ediyorlar mail atarak. Sen Spider-Man'e gitmek istiyorsun herhalde. Spider-Man'e kadar bir YouTube kanalı açıp sadece Spider-Man çek o zaman. Nasıl fikir? Nasıl bir genius fikir? Çok zekice değil mi? Ay Spider-Man'den bana davet gelse keşke. Arkadaşlar şunları ya gerçekten markalara, Prime'a falan yazsanıza Türkiye. Valla siz deyin ki Derin University'ye bir kanal var. Tamam mı arkadaşlarım? Hepimizle birlikte gidecek bu kanal.
Yazın Derin Universe diye bir kanal var. Onları şey yapar mısınız? İngilizce Translate'den UK hattına, Prime Video'nun UK'sine, Marvel, DC İngilizce çeviriyle teşekkür ederim çiçek. Ne uzattım fark ettiysen. Gerçekten benim kanalıma atın. Translate İngilizce yazıp kanalıma atın. Bana gelsin. Ben de videoya çekeyim. Birlikte giderim. Vlog yaparım. Hep birlikte gideriz. Konuyu değiştir ya Feyyaz'cığım, ne olacak? Sen değiştir. Konuyu değiştirmek istemiyorum ama Harry Potter Cursed Child Türkiye'ye gelecek mi? Tur olarak yapmıyorlar diye biliyorum ben. Yani kolay kolay gelmez büyük ihtimalle. Çünkü Cursed Child Londra'da sadece devam ediyor. Şu anda öyle. Belki ileride olur. Çok fazla rağbet gören bir iş değil aslında gösterildiği kadar. O yüzden bence. Çok pahalı çünkü. Ya, acayip pahalı. Cursed Child falan da çok pahalı. Yani Londra'da da çok pahalı. Cursed Child'ın bir de prodüksiyonu falan çok yüksek. Ya o yüzden de o kadar pahalı. O yüzden de herkes gidemiyor falan. Ama keşke olsa. Keşke gidip gelse. Ben de çok beğenmedim Brianna. Aynen. Feyyaz aslında Cursed Child'ı gitmeden de öğrenebilirsin. Kitabı var. İlla müzikaline gitmek zorunda değilsin. Kitap var. Kitaptan okuyup öğrenebilirsin. Bütün kitapta 19 yıl sonra müzikalde olan her şeyi kitapta anlatıyorlar. Aynı adlı kitabından okuyabilirsin. Cursed Child kitabından. Şey geliyormuş. Onu duydum. Bir fanfiction Harry Potter kitabı varmış. Draco'yla Hermione'nin aşık olduğu ama çok okunan bir kitapmış. Ve o kitap o kadar çok sevilmiş ki yazar adını değiştirerek, telif hakkı olmasın diye adını değiştirerek tekrar kitabı yayınlamış. Milyonlar satmış ve hatta kitap Prime Video falan belki tarafından, daha belli değil, belki adapte edilebilirmiş. Ben bunu Toksik İlişkiler'de duydum. Kanalında duydum. Ben Toksik İlişkiler kanalında duydum. Öyküden duydum. Böyle bir şey varmış. Alchemist. Bu mu? Bu mu kitabın adı Brianna? Çünkü videoda söylemiyorlardı. Ben de arayıp bulup okumak istiyordum. Ya Agne, biliyor musun? Ben de çok Brianna, hayatımı kurtardım. Ben de bu kitabı arıyordum. Burada kalsın. Okurum ben de bunu. Okey, okuyacağım. Akne çok zor bir adı. Sana çiçek diyeceğim, tamam mı? Çiçek. Çiçekciğim, şimdi şöyle bir şey var. Ben de çok geç zamanda kitap okumayı sevmeye başladım. Bence bunun nedeni ne biliyor musun? Çünkü bize çok küçük yaşta çok ağır kitaplar okutturuyorlar okullarda. Akın. Tamam. Çiçek demeyeyim değil mi? Akın. Akıncığım, şöyle, kitap okumama gibi kötü bir alışkanlığım var. Ben de çocukken okumayı sevmiyordum. Çünkü çok ağır kitaplar ve herkesin sevdiği janra, herkesin sevdiği kitap türü farklıdır. Ama bunu anlamıyor bence eğitim sistemimiz. Bir tık bu konuda bence yani keşke gelişse. Çünkü her çocuk her kitabı ve her kitap türünü sevmez. Ya bazı kitapları evet kültürel anlamda okuman gerekir ama bazen de yani o kitaplar dışında da çocuğun kendi türünü bulmasına izin vermen lazım. Ben kendi sevdiğim türü bulduktan sonra çok kitap okuyabilmeye başladım mesela. Diğer türlü ben de sevmiyordum. Ben mesela şeyleri çok seviyordum. Müfredatta olan işte satrancı okutturuyorlardı. Bu tip kitapları çok severim. Stephen Zweig'i çok severim. Onun kitaplarını çok seviyordum. Türklerde mesela Çalı Kuşu'nu falan çok sevmiştim.
Bu tip kitapları daha çok seviyordum. Ama işte bazı kitaplarda bana mesela Simyacı bana çok sıkıcı gelmişti ve çok kötü bir kitap. Kült yani. Ama herkes sevmek zorunda değil ve çocukken bunu zorluyorlar. Bu ve sanki onu okumazsan okumayı sevmiyormuşsun. Okumayı hak etmiyormuşsun gibi böyle bir algı yaratıyorlar ama öyle değil. Herkes her kitabı sevmek zorunda değil. Hepimiz kendi ayrı personalarımız, ayrı zevklerimiz var yani. Onu bulmaya çalışmanı önerebilirim sana. Bulduktan sonra akacak çünkü. Akın. Kelime şakalarım bugün de. Benim uzun uzun konuştuğum anlar oldu bu yayında. Benim bu kadar bilmiş konuşmam şaka mı? Abi çok sıcaktı bugün. Bence ben iyi değilim. Yeni bir dakika. Ne? Ne diyordum? Arkadaşlar markalara beni atar mısınız? Okul için buradayım. Ben burada kendimi tanıtayım. Şöyle ben Fransa'da üniversite okudum. Sonra da buraya yüksek lisans yapmaya geldim. Ve bitirdim. Yani yüksek lisans bir seneydi. Derslerim bitti. Tez dönemi başladı. Tez dönemi bitince de mezun olacağım inşallah. Lisanstan. Ama burada kalmayı planlıyorum. Bakalım. Çok sıcak. Yani burada kalmak istiyorum ama evet Feyyaz'cığım. Fransa'daki diplomam tanınıyor. Şöyle okuduğun okullara göre de değişiyor. Bazı bilinen okullar var. O bilinen okullardan mezunsan daha kolay tabii kabul alıyorsun. O yüzden zaten tanındı mı diye bir şey yani çok dandirik bir okuldan olman lazım ki hiç tanınmasın ve kabul görme falan. Ya bir de tabii ki ben kendimi övmek gibi olmasın Fransa'nın top 3'ündeki bir okuldan mezun oldum. O yüzden çok tanınan bir okuldu. Her ülke için geçerli mi peki? Her ülke için hangi üniversiteden mezun olduğuna göre değişiyor. Türkiye'de mesela atıyorum her okula göre seni aldıkları kıstaslar değişiyor. Yani mesela atıyorum Türkiye'de 5 üzerindense ortalamalar okula göre, okulunun rankingine göre, sıralamasına göre o 5 üzerinden olan puanını değişiyor aldıkları sınır. Mesela atıyorum Koç'tan 5.4 ile alıyorlardır. Boğaziçi'nden 5 üzerinden 4.90 alıyorlardır falan gibi. Yani değişiyor. Salladım şu an. Ben Türkiye'de üniversite okumadığım için bu konuda o kadar bilgili değilim. Ama şeyleri değişiyor. Fransa'da da öyle mesela. Bazı okullardan daha yüksek puan alıyorlar. Çünkü o okulların daha fazla puan verdiklerini biliyorlar. Mesela bizim okulda şöyle bir şey anlatayım size. Ben EDEC mezunuyum. Business School mezunuyum. Bu EDEC'te 20 üzerinden puanlamalar gerçekleşiyor ve 20 üzerinden 12 alman lazım ortalama olarak. Bütün derslerin ortalaması 20 üzerinden 12 olması lazım. Ve bizim okulun ortalaması dönemin ortalaması 14'tü ve her dönemin genelde ortalamaları 14-15 arası gidiyor. Yani notlar çok kısıtlı verilen bir okuldu. Ben mesela 12.61 ile falan mezun oldum. 12-13 gibi mezun oldum. 12.61, 13 gibi mezun oldum. Ama mesela Türkiye'den Queen Mary'de şu anda master yapıyorum. Türkiye'den gelenler daha yüksek puan istenmiş Türkiye'den gelenlerde. Bizde daha düşük puanla yani 12-20 üzerinden 12-61, 12-13 bunlarla geçebiliyorken Türkiye'de 5 üzerinden 4.60, 4.70 falan istiyor. Çünkü ne kadar kolay puan veriyor, vermiyor, ortalama nasıl, okulun ortalaması nasıl bunlara bakıyorlar. Okulun ortalaması çok önemli. Okulun ortalaması okul zor not veriyorsa ona göre seni seçiyorlar.
Ki Fransa çok zor not veren bir, ülke genel anlamda. Bir de üstüne üstlük benim, okul üniversite sistemi gibi değildi. Yani alttan ders almak diye bir şey yoktu mesela. Yani yayının başında da anlattığım gibi. Bir dersten kalınca bütün seneyi tekrar okuyabiliyorsun. Ama şöyle, mesela, Azerbaycan'daki okullar düşük kaldığını düşünüyorsan İngiltere'nin de sıralamaları var. Okulların sıralamaları var. Yani kendi okulunun sıralamasıyla denkleştirebileceğin, senin okulunu kabul edebilecek burada bir okula başvurursan kabul oranın artar tabii. Ya, objektif düşünmek lazım. Burada polyanacılık yapmak da istemem. Çünkü yani hepimiz yetişkin insanlarız artık. Senin okuluna denk düşecek sıralamada, okulunu tanıyabilecek, görebilecek bir okula başvurursan olabilir. Neden olmasın? Burada nerelerden gelen? Burada, bu arada, mesela devlet, bursuyla gelenler, %100 bursla gelenler, benim çok yakın arkadaşım, Hindistan'dan gelen bir arkadaşım var, Hintli bir arkadaşım. Devlet bursuyla geldi ve %100 bursla geldi mesela. Peki orta seviyelere kabul olunur mu denklik? Yani şimdi bilmiyorum ki hangi okuldasın ya da şimdi bunlar çok özel sorular. Bilsem bile ben her okulun rankingini bilmediğim için buna ben doğru cevabı veremem. Senin internetten bakman lazım okulların rankinglerine. Dönemsel. Full Feyyaz'la İngiltere konuştuk. Yok mu başka bir şey? Arkadaşlar. Ha? Ben kafa dağıtmak için açtım Feyyaz. Derstesin biliyorum. Derslerin var sadece. Başka bir şey düşünemedin belli. Ama beni de darladın karşım ya. Ben başka şeyler konuşmak istiyordum. İlla Times'ta çıkmasına gerek yok zaten de. Big Mistake'i izledim Boran kuzum. Abi of. Boran kuzum bakın bu canlı yayında söylüyorum. Altını çiziyorum. Boran kuzum çok iyi yerlere gelecek. Yani ve Hollywood'da. Yani bayağı sektörel anlamda çok 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 yani Hollywood'da falan harika yerlere gelecek. Boran kuzum aşırı evet Feyyaz aynen. aha. Netflix'teki. Bayıldım. Aksanına bayıldım Boran kuzumun. Aynı zamanda böyle insana umut veriyor. Bir Türk'ün yurt dışında iş yapabiliyor olması. Benim için de çok umut verici oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle şey oluyorum. Türkleri de tanıyacaklar artık falan. Biz de varız, buradayız ve hani ya tabii ki Boran kızım çok ekstrem bir örnek. Benimle denk ya ben onunla denk değilim ama insan umutlandıran bir şey. Yurt dışında iş yapabilecek miyim diye. Ama diziye çok bayılmadım bu arada. Yani Boran kuzum sadece ben diziye çok bayılmadım ama Boran kuzuma bayıldım. Zaten çok seviyordum. Şey vardı, hatırlıyor musunuz? Vatanım Sensin. Ben Vatanım Sensin Leo ve Hilal. Ah, best couple. Yani of. Öyle bir dizi tekrar nerede çekilir acaba? Vatanım Sensin Feyyaz yani müthiş bir işti ya. Ben Vatanım Sensin'in finalinde kriz geçirerek ağlamıştım. Bütün milliyetçilik duygularımı böyle tek gecede almış bir dizi yani. Vatanım Sensin'in Leon. Vatanım Sensin Leon. Hilal aşkı, Leon aşkı. Öf. Biliyor musunuz? Boran Kuzum'un bir tane şeyinde gördüm.
röportajında gördüm. Vatanım Sensin'in tek yayınlanmadığı ülke Yunanistan'mış. Şaşırdık mı? Hayır. Of ya. Ya zaten nasıl yayınlansın Yunanistan'da? Ya biz sevmiştik de. Ya gerçekten. Hayır yani bir de şöyle bir şey var. Dizinin kendisi konusu gereği ve anlatımı gereği tabii ki Türkiye'de çekilen, Türkiye'de bir iş ve tabii ki, yani Türk bakış açısından anlatacak ve, şimdi onu işgale gelmiş ülkeyi nasıl anlatabilir? Ama yani keşke Yunanistan'da yayınlansa ne olur acaba ya? Merak etmedim değil. Hâlâ var mı ya çok Yunanistan'la kavgalı insanlar, Yunanlılarla falan? Bizim nesilde var mıdır diye düşünüyorum da. Bayağı uzun süredir tutuyorum bu şeyi. Bu yayını çok uzun tutacağım. Canım öyle istedi arkadaşlar. İstediğim sohbet, gıybet, potansiyelini alamıyorum sizden. Ay, öf! Yok, alıyorum tabii ki. Telefonumun evet, kameradan öyle gözüküyor. Ya, şuradan tutunca böyle gözüküyor. Kameradan. İyi yayınlar Biko. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kameradan dolayı öyle gözüküyor Akıncığım. Normalde telefon normal. Bak işte bir el kadar. Normal bir telefon. Dikkat ettiğin şey çok saçma ya. Ay. Öf. Hoş geldiniz. Twitch'ten gelen Beko'cum, sen de hoş geldin. Bu yayını yapma mevzusu ilk baş... He? HP Kral nasıl gidiyor? O ne ya? O ne kanka? Hey be, Kral nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Twitch'e yeni girdim ya. Twitch'te yayın yaparken Twitch'in lügatları hiç bende yok. Yayın yapanları saygıyla karşılaşıyorum. Yani canlı yayın, sadece canlı yayın yapanların işi çok zor. Haftaya görüşürüz Brianna'cığım. Brianna'ya hoşça kal dedim. Ben kapatmıyorum arkadaşlar. Hoş bulduk normal Türkçe. Ama HB kısaltma ya kanka. O yüzden anlamadım. Hoş geldin dedin ya. Ben onu öyle dedim. HB'yi anladığım için demedim. Kafa gitmiş senin. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yayına yeni geldiğin o kadar belli ki. Yayının başından başlasa 2,5 saat oldu. 2,5 saattir yayındayım Beko. 2,5, benimle uğraşma kanka. Normal. Trolleme beni. Chat'i trolleme. Ya Beko, ben yeni başladım kanka. Ben yeni başladım, tamam mı? Daha bu benim ikinci live'ım. Bak, ikinci canlı yayınım. 7-8 saat mi yapıyor? 7-8 saat mi? Daha demin de dediğim gibi büyük saygı duyuyorum ama, bana anlayışla yaklaşın. Oyun oynamak daha kolay, biliyor musun? Sohbet çok zor. Çünkü, yayınla birlikte gidiyor. Yani gelen
yorumlarla birlikte tamamen giden bir şey. Çünkü benim YouTube kanalım, Beko git YouTube kanalıma git. Derin Universe. Hemen YouTube kanalıma yönlendirme yaparım. Derin Universe YouTube kanalı dizi film üzerine. Dizi film üzerine konuştuğum için yayınlarımın tamamı dizi, film ya da sohbet, kitap bunlar üzerine. Abone olayım. Ya! Müthişsin. Müthişsin. İşte böyle pratik insanlara ihtiyacımız var. Akne diyesim geliyor sana Akın. Akne ne ya? Aklımda akne diye kaldın. Akın diğer var, gelen giden var ama yazan çete az oluyor. Yazan daha fazla olsa daha mutlu olacağım. Oldum abone. Kralsın. Teşekkür ederim. Instagram'dan da Derin Universe. Buradan cılkını çıkartayım mı isteklerimin? Instagram, TikTok. Her yerde varım. Insta kullanmıyor musun? Aa! Şaşırdım. Bir dakika, chat'e yazanlara cevap veriyorsun. Cevap verdiğin yorumu göremiyorum Akın. Akın Akıncım bak burada dedim. Burada ekranda görüyor olman lazım zaten. Insta kullanmıyorum demiş Bekko'cum. Ona cevap verdim. Popüler kültürün kölesi olamadık. Şu cümleyi bir gün Twitch'te 7-8 saat yayın açan mı bunu diyor? Bir dakika. Beko. Popüler kültürün kölesi olmak Twitch'te 7-8 saat yayın açmak ne demek? Benim zekanın geldiği son nokta. Ya bak çabuk abone olun. Hehehe. Bak gördün mü? Bak ne güzel abonelerim var. Ya benim abonelerim Akın çünkü Beko Twitch'ten yazıyor. Şu anda Twitch'te de yayındayım ben ve Twitch'ten de gelenler var. Mesela şu anda abi benim ya inanamıyorum Beko. Akın seni görsün diye YouTube'dan girip gösterdi kendini. Bu saygı duyulası bir an. Bak Allah aşkına. Of. Harika bir an. Abi çok saygı duydum Beko şu an sana. Yani bu hayatta her şeye üşenen bir insan olarak çok saygı duydum karşım. Twitch'e gitme Beyaz. İnanılmaz rahatladım. Eyvallah. Çok saçma bir an yaşıyoruz şu an. Sinirlerim bozuldu. 2,5 saattir canlı yayındayım. Beni uyandırdı. Abi çok sıcaktı bugün. Ben bunu söyleyerek tekrar bak Beko, canlı beni böyle tanıyın istemiyorum. Bu zekayla tanıyın istemiyorum. Bugün hava 33 dereceye kadar çıktı Londra'da. Benim beyin anlatabiliyor muyum? 33 dereceyi gördü ve ne ne denir ona vantilatör. Böyle anlatmaya çalıştım. Ne vantilatörüm var, ne soğutacak herhangi bir şey var şu evde. Hiçbir şey yok. Çöpe atıp geliyorum. Gel kanka. Gel. Anlatabiliyor muyum? Benim bu yüzden olduğundan daha yani iyisin iyi. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Bu sıcakta bu kadar oluyor ve yarın daha da sıcak olacak.
Abi hakkınızı helal edin. Böyle şey mi olur ya? Dizi film konuşuyorduk Beko. Normalde dizi film konuşuyorduk da terapiden bahsettik. YouTuber olmakla ilgili herkes buraya YouTube'da canlı yayın, canlı YouTube açmak, kanal açmak, hangi kanalları açmak istedik de her şey konuşuluyor bu yayınlarda. İkinci yayın zaten. Beko'cum herkesin var biliyor musun? Herkesin var. Ben 3 sene gittim. Çok iyi geldi. Sonuç bu. Ama hayırlısı. Ay keşke ücretsiz olsa şu terapiler ya. Gerçekten tekrar söylüyorum ama. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın sorusu çok geldi. Sizce kaç yaşına gösteriyorum? Size soracağım. Bilenler konuşmasın. Feyyaz diyecektim direkt. Feyyaz çünkü biliyor diye biliyorum. Feyyaz bir önceki yayınlarda da vardı. Feyyaz, Brianna, Büşra geldiysen şey yap. Lumpident Spectre. Lumpident Spectre. Bak ilk defa yazıyor. Konuşma ve tavırlarından. Ya beyin zekama laf edilmiş gibi hissettim. Yalan yok. Konuşma ve tavırlarından niye diyorsun kanka? Desene senin işte tipinden mipinden. Azıcık öv ya. Konuşma ve tavırlarından deyince kendimi kötü hissettim. 26 yaşındayım. 26 yaşına gireceğim. İfşa mı oldun? Lütfen Leme Pudent Spectre. Artık bu nasıl zor bir ad. Karşım gelip konuşmamak ne demek? Hayır kötü bir şey demedi. Biliyorum şaka yapıyorum. Takılıyorum. Ne? Değil mi? Şok oldun değil mi Lümp'ten? Teşekkür ederim. Bak çok mutlu oluyorum böyle şeylere. Çünkü inanılmaz tribe girdim. Yani 26 yaşına gireceğim bir ay sonra. Tek saatime bakmam. Ay, çöpe attım kendimi. Abi bizim bu chat'in samimiyet. LM Püden Spectre sabahtan beri varsın. Bu dinleyiciyim. Bu ikinci yayınım senle. Ve 2 yayındır konuşmuyor musun? Bir dakika. Oh şu anda bir şey söyleyeyim mi? 2 saat 38. dakikada yeni elime bir şey gelmiş gibi hissediyorum. Kanalı takip ediyor musun? Buraya gelen herkesin konuşmasını istiyorum. Çünkü bunlar sohbet yayınları arkadaşlar. Tamamen kanalı biliyorsan kanalla ilgili, diziler, filmlerle ilgili, tanışmakla ilgili. Tekrar ediyorum, tanışıp sohbet etmek. Arkadaş grubunda sohbet etmek. Ben kaçıyorum mu? Allah seni kahretme. Ben bu kadar dedim. Kafam çok dolu. Hoşça kal Beko. Ay herkes beni terk ediyor. Herkes beni terk ediyor. Ya teşekkür ederim. Çok tatlısın. Spectre. Neyse ya çok tatlısın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuştu ve gitti. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak işte böyle tatlı insanlar da var hayatta. Enerjine bayıldım. Teşekkür ederim Mümküdancığım. Teşekkür ederim. Ben de gelen, çete yazan, sohbet eden. Yani çok güzel bak sohbet edince çok güzel dönüyor. Ay kapatmaya başlayacağım. Nelerden konuştuk? Onu bile hatırlamıyorum şu anda. 2 saat 40 dakika oldu. İnsanlar nasıl 8 saat yayın yapıyor arkadaşlar? Oyun oynayarak işte sadece galiba. Bir dakika.
Bir dakika. Bir dakika. Ne? Ben çok profesyonelim bir kerem. Bir kerem. Ya evet işte sus. Evet, canlı yayınları her pazar yapmayı planlıyorum. Bak güzel bir soru geldi. Bilerek yayını götürdüm çünkü bazen şey yapmam gerekiyor. Açıp kapamam gerekiyor. Canlı yayınlar her pazar olacak arkadaşlar. Her pazar buradayım. 7.30'da oturacağız, sohbet edeceğiz. Havadan sudan kafamız dağılsın diye. Bir bak yeni biri gelmiş. Yeni biri gelince kapatasım gelmiyor. TR Eren Alkan. Hoş geldin TR Eren Alkan. Nazar değmesin, nazar değmesin kardeşim. Tü tü tü. Ne? Bu yayın yarın da yayın aç demiş Akın. Ya Akıncığım teşekkür ederim ama sürekli yayın açamıyorum. Çünkü öyle bir hayat düzenim maalesef yok. Ama belki ileride açabiliriz. Cumartesileri olsa Haziran'da olur mu? Belki başka günler de olabilir. Şu anda pazar olarak gidiyor ama ben Instagram'dan 2-3 gün önceden canlı yayınları söylüyorum. Yani 2-3 Instagram'dan beni takip ederseniz oradan bütün canlı yayınları söylüyorum. Şu anda pazar gibi gözüküyor. Cumartesiye de kayabilir. Başka günler de olabilir. Eğer gündem çok yoğun olursa bir şeyler konuşmak istersem, sohbet etmek istersem sizlerle tekrar açarım. Tamamen bu aslında kendimi zorlayarak bir şey açmak istemiyorum. Burada olduğumda sizinle olmak istediğim için olmak istiyorum. Hani gerçekten sohbet etmek istediğim için olmak istiyorum. Tamamen şeye bağlı. Ruh halime. Hoş bulduk demiş Eren. Hoş geldin tekrardan. Kapatmazsan kalırım. Kapatmıyorum. Hadi bakalım. Ne kadar kalıyor herkes? Sadece Haziran'da cumartesi olsa harika olur demişsin. Feyyaz'cığım bakalım bilmiyorum. Yani belki başka bir gün olabilir. En kötü sonradan izlersiniz. YouTube'da hepsi kalıyor. Yani Twitch'te de bu yayın oluyor ama YouTube'da da açtığım için bütün videoları YouTube'da görebilirsiniz. Canlı yayınları izleyebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bu arada en çok ihtiyacım olan şey YouTube'da yorum ve beğeni. Ve arkadaşlarınıza, sevdiklerinize sevdiğiniz videoları paylaşmanız. Bunlar benim için çok yararlı olur. Bana iyilik yapmak istiyorsanız. Bak olanlar var ama chat'e yazmıyorlar. Sessiz dinleyiciler. Ay, biz burada armut toplayan takipçi Ne alaka kanka? Sınavlar yüzünden kaçıracağım canlı yayını. Yapabileceğim yani bir şey maalesef yok şu anda. Derinceli misin? Ne alaka kanka? Yok öyle bir şey. İşte Twitch'ten gelenler bilmiyor. Twitch'ten gelenlere diyorum. Bu benim ikinci canlı yayınım. Derince Live'dan dolayı. Hayır, o yüzden değil. Adım Derin. Derince Live. Akla da ilk gelen şeyi koydum. Ondan. Başka bir şey aklıma gelmediği için. Aslında şeyden dolayı normalde Talk Modu diye bir içerik şey yapıyorum. Üretmeye çalışıyorum kanalda böyle sohbet yayınlarında ama onlar sohbet yayını olduğu için böyle ayırdım işte. İşte böyle yaratıcı fikirler. Feyyaz senin canlı yayınların sınavlar yüzünden kaçıracağım canlı yayınları kanka. Canlı yayınlar için sınavlarımı kaçırsam. Saçma bir şaka yaptım. Sakın ciddiye alma. Sonradan gelip izleyip yorumlarını bekliyorum. O zaman Feyyaz sana ödevim bu. Gerçekten ev ödevi ben de veriyorum. Neyim eksik? Neyim eksik öğretmenlerinden? Gelip sonra canlı yayınları izleyip yorum atıp like atmanı bekliyorum. Beni etiketleyip Instagram'da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'da, TikTok'ta Allah ne verdiyse.
Yani büyüttükçe büyütelim. Bak yayına gelip konuşmayanlar var. Gelip konuşanlar çok tatlı insanlar. Gelip konuşmayanlar, gelip izleyenler. Bakın görüyorum burada. Konuşmayan da var. Sizi de açacağım. Bir sonraki canlı yayınlarda hepiniz takır takır konuşmaya başlayacaksınız. Tehdit gibi oldu biraz ama. Vallahi iyi puanlara da giriyorum kardeşim. Kaçıramam. Feyyaz. Takipten çıktın mı? Bir dakika ne? Bir dakika. I am Prudent Spectre. Ne? Bir dakika. Ne? Şu an I am Prudent Spectre'a inanılmaz kitlendim. Kimi takipten çıktım? Beni mi? Beni mi kardeşim söylesene. Ha? Beni mi? Beni mi? Burada bu kadar beni takipten çıktıysan niye ya? Dilara Tunes'i takipten nasıl çıkarsın? Dünya tatlısı bir insan. Takip etmeye devam etmeni isterim. Çünkü çok iyi kanalı. Aa, ne alaka? Niye ya? Niye ki? Dilara Tunes'i takip edin. Niye takipten çıkıyorsunuz? Dünyanın en tatlı insanı. Ve aşırı iyi içerikler çekiyor. Ben ona gideyim. Beni bırakıp gidiyor musun? Bu kadar övdükten sonra ben. Gidin be Dilara'ya kurban olsun. Var ya Dilara'ya kurban olsun gerçekten. YouTube'da bu kadar içerik üreten ve belirli bir kitlesi olup da bana bu kadar yardımcı olan çok az insan var. O yüzden Dilara'ya karşı inanılmaz bir sevgim var. İroni yaptım, sana gönderme yaptım. Anlamıyorum kanka. İki saat benim için bak canlı yayının zeka seviyemin gitgide düştüğü yerlerdeyiz. Dilara'yı çok izledim. Çok çok tatlı bir insan değil mi? Videomuzu izledin mi? I am Prudent Spectre Dilara'yla. Çocuk yıldızlarla ilgili olan videoyu izledin mi? Feyyaz. Senin ortama girişinle karşım. Oh! Vuh! Beğendin mi peki videoyu? Ee, yorum attın mı izlediysen? Yorum, like, beğeni, yardım, yardım çığlıkları. Daha çok ister misiniz mesela Dilara Tunes gelsin? Hı? Şey yapın ki videoların altına gidin deyin derin, derin ne yap diye Dilara'yı sıkıştırın. Yaren'in Köşesi diye bir kanal vardı. O kısa bir yorum yazmıştım. Engellemişti beni. Tanımıyorum kendisini. Bakayım. O gıybet çok severim. YouTuber gıybeti. Ne yorum attın acaba Akın? Ha? Ya bazen eğer şimdi mesela ne yorum attın? O kız beni bir yorum yazmıştım engellemişti beni. Benim de engellediklerim var şimdi Akın. Ama ne yorum attığına bağlı. Eğer saçma sapan böyle hakaret içerikli bir yorum düşünmüyorum. Yakıştırmıyorum. Ben ilk defa duydum bu arada.
Filmi eleştirdiysen garip. Çünkü ben film ya da diziyle ilgili yorumların hiçbirini bloklamam. Eğer bana küfür gelirse, bana, salak, aptal gibi ya da atıyorum küfür, hakaret bunlar bana gelirse ben direkt blokluyorum açıkçası. Ama sanırım, daha yeni benden o bahsettiğin YouTube kanalı. Yeni olduğu için belki bakayım. Yeni mi, eski mi? Bayağı videosu var. Benden çok eski. U! Evet, wow! Çok fazla videosu var. 5 yıl önceden videoları var. Wow! Hiç görmemiştim ben bu kanalı. Bilmiyorum. Avatar'la başlamış hem de. Avatar en sevdiğim şeydir. Şimdi bir kadın içerik üreticisi olduğu için, herhangi bir şey yanlış anlamış olabilir. O yüzden engellemiş olabilir. Bir de biz daha dikkatli olmamız gerekiyor açıkçası. Çünkü gelen yorumun nereye gideceğini, kimin ne amaçlı neyi sorduğunu önceden tahayyül etmemiz gerekiyor. Darısı senin başına inşallah. Ay inşallah Feyyaz. Benim de Avatar seni oradan keşfettim. Avatar'ı çok seviyorum. Avatar'la ilgili canlı yayın başında söylemiştik. Var mıydın? Video çekeceğim inşallah. İnşallah şey olursa. Dizi izledikten sonra Berke'yle. Berke'ye hiç söylemedim daha. Hiç söylemedim ama söyleyeceğim. Ezgi'nin kanalını ben de takip ediyorum. Yani eskiden ediyordum. Şu anda çok fazla bir tık fazla, çok işbirliği yaptığı için, biraz fazla objektivitesini azıcık kaybetti ve fazla övücü bir yerden başladı. Ama onu da anlıyorum. Çünkü yani içerik üretiyorsun ve bundan para kazanıyorsun ve para kazanmanı mı keseceksin mesela? O yüzden onu da anlıyorum. Kötü bir yerden söylemiyorum ama bana biraz fazla artık şey gelmeye başladığı için bıraktım izlemeyi. Bir tık. Bu şey, objektiflik gittiği için ve sadece kıskandım demiyor da. Hayır ya, keşke benim de olsa bu arada o kadar çok tabii ki, eee, takipçim, abonem. Çok güzel bir iş çıkartıyor. Bu arada içerik üreten hiçbir kadına kötü yerden bakmıyorum. Çok güzel hepsi. Hepsi çok iyi. Yani kıskanıyor muyum? Kıskanıyorumdur tabii ki. Çok iyi iş yapıyor. Müthiş iş yapıyor yani. Hem çok güzel paralar kazanıyor mu bilmiyorum ama işte güzel işler yapıyor. Güzel işbirlikleri yapıyor. Ne güzel. Ben de onu çok takip ediyordum. Çok da özeniyordum. Çok da severek izliyordum. Ama sona doğru bir tık beni sarmadı gibi. Ama çok başarılı yani. Benim kankalarım övüş biçimim. Ben de aynen böyleyim. Yani bence o kadar azız ki daha fazla olsun. Yani kadın olup dizi filmler hakkında içerik üreten çok az insan var. Yani bir konu üzerine sohbet edip bir dizi film üzerine sohbet edip bunu buradan çıkartacağım çünkü egoist gibi gözükmeyeyim. Sadece gülmek için onu şey yaptım da çok tatlı bir yorum. Çok az işte kadın var. Keşke daha fazla olsa. Daha fazla olsa evet bu kadar yorum. Impudent sen de beni övüyor musun, gövüyor musun kanka ne diyorsun? Anlamıyorum ya. Beni çok geriyorsun. Bazı yorumlarda gelen chat'e yorumlarda aşağı sonda gelen random olmasa çok gerersin.
Ne konuştum be. Çok sıcak. Hala sıcak. Bu saatte nasıl bu kadar halen daha sıcak olabiliyor? Ben şu aralar aşırı şey izliyorum. Toksik ilişkilere tekrardan. Bilerek yarattım o gerilimi. Tövbe estağfurullah. Ya gerçekten. Bu arada hangi kanalları izliyorsunuz? Ben toksik ilişkileri çok izliyorum ki oradaki Aslı ile böyle Instagram'da falan bütün mesajlara cevap veriyor. Bence çok tatlı bir insan. Yani cevap vermiyor, kalp atıyor. Çok tatlı bir insan. Hem Aslı hem Öykü. Harikalar. Konuşma biçimleri, anlatışları, mizahları. Doğukan diye kanal var. O eleman da çok izleniyordu. Doğukan bilmiyorum. Bakayım. Ben toksik ilişkilere burada inside bir bilgi vereyim. Aslı'ya mesaj atmıştım. FaceTime'dan hani böyle online bir video çekebilir miyim sizinle gelmek ister misiniz falan filan diye. Ama sonra mesaj alamadım. Yazın atın toksik ilişkileri takip ediyorsunuz. Yazın atın ve gelsinler. Ben onlarla çok güzel goy goya düşermişim gibi geliyor. Doğukan'dan mı bahsediyorsun? Primco içerikli hiç güzel değil diye. Wow, 415 bin. Wow, hiç bilmiyorum bu kim. Hiç izlemedim. Açıkçası benim izlediğim inceleme kanalları çok daha eski kanallardı. Şu an çok izlediğim içerik üreticisi olarak bakayım kim var. Bakacağım şimdi bir saniye. Bir saniye bakıyorum hemen. Benim şu anda takip ettiğim bir Ne oluyor ya zaten çok izliyorum. Ne oluyor ya yani zaten izlemeyen var mı ya? İzlemeyen olunca böyle şey yapıyorum. Nerede yaşıyorsun? Hangi dünyada? Falan. Öyle oluyorum. Ben çok seviyorum onları. Berna Ece Gündüz. Onu zaten takip ediyorum. Lilo TV, Dilara bunları zaten takip ediyordum. Ee, Miss Mojo'yu takip ediyorum. Mojo TV. Yaşanmışım. Her bahsedilen kanalı biliyorum. Ben bilmiyorum bazılarını sizin dediklerinizin. Pokemon falan çok ilgi alanım olmadığı için bilmiyorum. Mösyö Ta'yı takip ediyorum ben. Seviyorum. Yani komik, eğlenceli bence. Ve samimi buluyorum ben. Ne kadar çoğu insan bulmasa da. Kutsal Motor'u çok... Kutsal Motor'un şey üyesiyim. Eee katıl üyesiyim yıllardır. Çok severim Kutsal Motor'u. Biliyor musunuz? Şaşırmadım. Evet, çünkü onlar da içeriklerini tamamen dizi film üzerine. Ya, Türk olarak bunlar var. Eskiden çok video atıyorlardı. Geek Yapar'ı çok takip ediyordum. Abla merhaba. Elden Ring serisi ne zaman gelir? Elden Ring mi? Bilmiyorum ay. Hiçbir fikrim yok. Ceyda ile Fırat mı var? Ha şey.
Ne oluyor ya? Evet. Başka? Şokopop'u takip ediyorum. Şokopop'u çok seviyorum. Çok tatlı buluyorum. Gömercin Kuşları diye bir şey var, biliyor musunuz? Onu da çok seviyorum ben. Böyle hem magazin hem gündemi konuşuyorlar ama böyle kahve içerken gıybet yaparsın ya, öyle konuşuyorlar. Hoşuma gidiyor. Türk olarak bunlar var. Kazıklı Maria zaten çok severim. Yani bunları tanımıyorum bu arada. Tamam, burada bomboş reklam yapıyorum. Ya sevdiğim için paylaşıyorum. Ben reklam olarak görmüyorum bunları yani. Burada öyle sohbet ediyoruz yani zaten. Kaç kişi var ki kaç kişi reklam yapacağım. Böyle. 3 saat olmuş. Ben bu yayını kapatayım mı? 3 saat. Akın, sadece Leyna ile biz video çektik. Aleyna ile. Adı Aleyna. Şey, videomuz var House of the Dragon için. Çok tatlı bir insan. Normalde de. Çok konuşkan, çok böyle, zaten yani YouTube kanalı var. Aşırı sohbeti güzel. Ne zaman çektiğimizi hatırlamıyorum ama kanalıma bakarsan House of the Dragon için çektiğimiz bir video var. House of the Dragon'ın 2. sezonunun kötülüğü hakkında. Bir nefret kustuğumuz bir video var. Göstereyim mi sana? Dur bakayım ne zaman çekmişiz biz onu ya. Ne zaman çekmişiz? 4 ay olmuş. Ama 1 saat konuşmuşuz valla. Çok güzel bir yayındı. Yani videoydu. Ben çok zevk aldım valla. Full House of Dragon'a nefret kusmuştuk. Güzeldi. Bak. Hep de böyle başlatıyorum. Bu arada başlattım mı başlıyor. Hiç giriş yapamıyorum. Sıfır. Buradan Gene ben yapıyorum. Selam söylüyorum. gene ben ve benim bir şeyleri yapamamamla giriş yapıyor. Hak ediyordu. Neyi hak ediyordu? Neyi hak ediyordu dedim Feyyaz. Ben ne dedim de neye hak ediyordu dedi. Ha, 2. sezon. Şu an hatırladım. Öf, gerçekten galiba kapatmam lazım ama bu yayınların daha fazla, daha uzun olması gerektiğini söyleyen bir kesim var. O yüzden kapatamıyorum. Eee 2. sezon çok kötüydü House of Dragon'ın ya. Ben çok seviyorum. House of Dragon'ın kitaplarını da okudum. George R.R. Martin'in kitaplarını da okudum. Ve ya şu an hatırlamıyorum bu arada detayını falan. Hiç hatırlamıyorum neredeyse. Çünkü kitaplar, genel hatlarını hatırlıyorum. Kitaplar kalın kitaplar oldukları için. Ama 2. sezon o kadar kötüydü ki House of Dragon'da. Sadece kitap adaptasyonu açısından değil, dizi kendi içerisinde çok mantıksız ilerliyordu. Yani, Aleyna da benim gibi zaten nefret kusmuştu. Birlikte rage attık. Bilmiyorsanız Berna Ece Gündüz'ü de takip edin arkadaşlar. Buradan ben reklamını free yaparım kuzumun ya. Dünya tatlısı bir insan. Percy Jackson seviyorsanız, ben Percy Jackson videolarıyla tanıdım ve biliyorum. Diğer daha fazla video çeşitleri de var işte ama Percy Jackson seviyorsanız, Percy Jackson evrenini ve Yunan mitolojisini falan, Berna Ece Gündüz'ü takip edebilirsiniz. Orada da çok tatlı bir üçlü var. 2. sezon izliyorum ama yarıda bıraktım. 2. sezon çok kötü. Akmıyor. Akmıyor ve beni en çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? 5 sezon, yani 5 sene abi 5 senede bir sezon veriyorlar. Yani ben unuttum, anladın mı? Zaten dizi kitaptan farklı ilerliyor neredeyse çoğu şey.
Ya bazı şeyler aynı bırakıyorlar tabii ki ama sen arada o kadar yıl bıraktığında ben evrenden soğumuş, uzaklaşmış oluyorum. Euphoria da böyleydi mesela. Euphoria'nın da son sezonu kaç yıl sonra geldi. Abi siz zaten gençlik işi yapıyorsunuz. Yani House of Dragon da yapmıyorlar yani. Euphoria'yı da hiç sevmiyorum. Sam Levinson bu Euphoria'nın yönetmeni bok gibi bir adam. Hakaret davası. Açılsa ya Sam Levinson tarafından bana. Gurur duyuyorum. Çok çok yanlış böyle aklının dehlizlerinde garip bir dünya var o adamın. Euphoria çok 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 böyle erkek erkek böyle eril bir dünyanın oluşturduğu kadın figürleriyle dolu. Hiç güzel değil yani. O yüzden de Euphoria'nın mesela şeyini yapmak istiyordum videosunu ama vazgeçtim yani. Katlanamadım diziye. İzlediniz mi siz Euphoria'yı? Chat. Chat chat chat. Euphoria'yı izlediniz mi? Jake Ballard için bile çekilmiyor. Bir de Sydney Sweeney'i artık görmeye tahammülüm yok. Ben Zendaya'yı seviyorum. Benim Zendaya her yerden çıkıyor. Argümanı da sevmiyorum. Çünkü her yerden Leonardo DiCaprio da çıkıyor. Brad Pitt de çıkıyor. Yani Brad Pitt çıkmıyor olabilir belki zaten sevmiyorum da. Neyse. Erkek oyuncularda da çok var böyle sektörü domine eden. Ama bir kadın domine ettiğinde böyle adı çıkıyor falan. Hele ki bir de siyahi bir kadınsa bu. Yani o bir tık bana medyanın oluşturduğu o eril dil yüzünden öyle lanse edilip manipüle ediliyormuşuz gibi geliyor. Ben Sidney neyse ne haltsa o Chiyan'dan hiç haz etmiyorum. Game of Thrones'un 9. sezonu çekilecek mi? Böyle spekülasyonlar var ama hiçbiri doğru değil. Yani tamamen fan teorisi. Ya Sydney Sweeney büyük ihtimalle Nepo Baby değil ama aile networking'i çok geniş bir kız. Başka şekilde yani bu kadar garip bir kişiliğin özellikle oyunculuk sektöründe yani zaten ne oldu belli oldu bence ilk projesinden yani o kadar bir anda patladı ama o kadar rezil şeyler yaptı ki sabun çıkarmak falan abi dünyanın en az feminist insanı falan ve böyle bir kadın olarak başka bir kadının bu kadar çirkin şeyler yapıyor ve bunu dünyaya satıyor olması yani olacak iş değil gerçekten. Bence Sydney Sweeney'nin bu arada hiç iyi bir oyunculuğu yok. Hep kendisi. Anyone But You diye bir tane filmi vardı bilir misiniz? Romantik komedi. Aynı. Yani mimikleri aynı. Tepkileri aynı. Karakter yaratamıyor bence. Bence kendini oynuyor o kız. Başka diziler de var biliyorum Housemaid falan ama oralarda da ben yok yani. Yok. Sydney Sweeney no way. Evet chat. Kapatıyorum o zaman. Yoruldum da. Yarın iş var. Chat görüşürüz. Kapatıyorum. Yazdığınız için, dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Hepinize çok çok teşekkür ederim yazan herkese. Çok tatlısınız. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala hype atmayı. Hype özelliği geldi kanala. Yeni geldi sonunda. Hype atmayı, like at, beğeni atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı kanalı, Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Çok 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 teşekkür ederim yayına katılan, chat'e katılan herkese. Hepinize burada ben birebir tanışıyorum. Hype nereden atılıyor? Hype son 2 videoda var, son 3 videoda var live'la birlikte. Direkt aşağıda, bak direkt göstereceğim bir dakika kapatmayayım. Hype atılacaksa direkt gösteririm. Bakın şimdi hype nereden atılıyor? Merhaba. Save'in yanında bak hype var karşım beyaz. Hype'dan atıyorsun yıldız. Oradan bana hype atmayı unutmayın. Yorumlarınızı her şeyi bekliyorum. Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeye falan. Bu kanalı büyütüyoruz el birliğiyle. Size inanıyorum. Ve kendime. Hadi görüşürüz o zaman. Ya. Sen kimsin bak? I am Puddin Spectre. Kimsin sen? Beni burada yüzyılın çıkışını yaşattırma. Şey var ya. Bir de nazarlık atıyor ya. Allah'ım yarabbim ya. Bu arada beni sinirlendiremezsiniz arkadaşlar. Ben sinirlenmem. Neyse. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim burada olduğunuz için. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.